Günaydın. Chris Redfield'ın erken yaşamı hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Kendisi ve kız kardeşi Claire'ın 1998 yılından önceki bir dönemde ebeveynlerini kaybettikleri ve o günden sonra birbirlerine tutunarak hayatlarını sürdürdükleri biliniyordu. Yetişkinliğe adım attığında Chris, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne katılmış ve burada hem uçak hem de helikopter pilotluğunda kapsamlı bir uçuş eğitimi almıştı. Bu eğitim sürecinde Barry Burton ile aynı birimde görev yaptı. Redfield güçlü bir adalet duygusuna ve sarsılmaz inançlara sahipti. Bu özellikleri onu çoğu zaman kıdemli subaylarıyla çatışmaya sürüklemişti. Kimi kaynaklara göre bu anlaşmazlıklar sonucunda ya protesto amacıyla istifa etmiş ya da doğrudan emre itaatsizlik nedeniyle görevden alınmıştı. Hava kuvvetlerindeki bu dönemde yalnızca havacılık değil, aynı zamanda yakın dövüş, bıçak kullanımı ve çeşitli ateşli silahlar üzerinde de eğitim almıştı. Özellikle el ele dövüş ve nişancılık konularında düzenlenen askeri yarışmalarda kazandığı başarılar onun yeteneklerini kısa sürede gözlerin önüne sermişti. Hava kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra Chris Redfield, 1996 yılında Raccoon City'de kurulan Özel Kolluk Kuvveti Özel Taktikler ve Kurtarma Servisi yani STARS tarafından keşfedildi. STARS'tan gelen teklifi kabul eden Redfield, birimin Alfa takımı kadrosuna katıldı ve öncü olarak görevlendirildi. Ateşli silahlara olan hakimiyeti ve her duruma uyum sağlayan nişancılık yeteneği kısa sürede onun ekip içerisindeki en iyi nişancı olarak anılmasına neden oldu. Chris'in keskin nişancılık becerileri yalnızca operasyon alanlarında değil, Raccoon Polis Departmanı'nın düzenlediği okul içi atış yarışmalarında da kendini gösterdi. Bu yarışmalardan en az birinde birincilik elde ederek ödül kazandı. Görevleri sırasında Barry Burton ile birlikte birçok zorlu vakayı başarıyla çözdü. Çoğu zaman resmi emirleri beklemek yerine kendi inisiyatifiyle harekete geçmesine rağmen yöntemleri genellikle etkili sonuçlar elde ettiği için ciddi bir yaptırımla karşılaşmadı. STARS bünyesinde görev yaparken birimdeki diğer üyelerle güçlü bağlar kurdu. Alfa takımında birlikte çalıştığı Jill Valentine ile arasındaki dostluk zamanla karşılıklı güvene dayanan sağlam bir bağa dönüştü. Chris ayrıca takım komutanı Albert Wesker'ı güvenilir ve etkili bir lider olarak görüyordu ve onunla dostane bir ilişki kurmuştu. Chris Redfield görevleri dışında da kendini sevdiklerine adamış biriydi. Kız kardeşi Claire onu Raccoon City'de ziyaret ettiğinde Chris ona temel savunma teknikleri ve silah kullanımı üzerine eğitimler verdi. Ona yanında taşıması için kişisel anlamı olan 2 hediye bıraktı. Altın kaplama bir çakmak ve bir STARS bıçağı. 1998 yılına gelindiğinde Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton ve Albert Wesker'la birlikte STARS üyelerine özel olarak geliştirilen Samurai Edge adlı bir tabancanın test grubunda yer aldı. Bu özel tabanca, Raccoon City'deki Kendo silah dükkanının sahibi Robert Kendo ve kardeşi Joseph Kendo tarafından tasarlanmıştı. Silah takımın ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş ve yüksek hassasiyetli operasyonlar için özelleştirilmişti. Chris Redfield da sonunda kendine özgü bir Samurai Edge modeline kavuştu. Silahında mavi sert çelik kaplama sürgü, koyu mavi bir STARS madalyonu ve gümüş yaldızlı paslanmaz çelik bir tetik bulunuyordu. Redfield'ın talepleri doğrultusunda bu özel silah orta ağırlıkta bir sürgüye ve hassasiyetle ayarlanmış bir tetik mekanizmasına sahip olacak şekilde modifiye edildi. Bu sayede hem görevler hem de nişancılık yarışmaları için kusursuz bir dengeye ulaştırılmıştı. 1998 yılının ilk baharında Raccoon şehri büyük bir korku dalgasıyla sarsılmaya başlamıştı. Raccoon ormanının eteklerinde yaşayan siviller giderek artan vahşi saldırılara maruz kalıyor, kurbanlar yamyamca öldürülüyordu. Erkek, kadın ya da çocuk fark etmeksizin hedef alınan bu kişilerde özellikle yüzün parçalanması ve iç organların çıkarılması gibi son derece korkunç izler bulunuyordu. Raccoon Polis Departmanı olayların ardında karanlık ve organize bir tarikatın olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Bu grubun yüksek miktarda uyuşturucu tüketerek insanları kurban seçtiği ve ritüelistik saldırılar düzenlediği düşünülüyordu. Polis tarikatın olası üssünün Arklay Dağları'nın kuzeybatısında yer aldığına inanarak bölgeyi gözetim altına aldı. Ancak haftalar süren soruşturmalara rağmen hiçbir şüpheli tespit edilemedi. Olayların üzerinden 2 ay geçmiş, can kaybı artmış, kamuoyundaki baskı ise dayanılmaz hale gelmişti. Bu noktada RPD, vakayı Özel Taktikler ve Kurtarma Servisi olan STARS birimine devretmeye karar verdi. 23 Temmuz 1998 tarihinde STARS'ın Bravo ekibi Arklay Dağları'ndaki şüpheli bölgeyi incelemek üzere gönderildi. Ancak görev sırasında ekibin helikopteri arızalandı ve acil iniş yapmak zorunda kaldılar. Telsiz bağlantısı tamamen kesilmişti. Ertesi gece Bravo ekibiyle bağlantı kurulamaması üzerine Chris Redfield'ın da içinde bulunduğu Alfa ekibi bölgeye gönderildi. Dağlara ulaştıklarında Bravo ekibinin pilotu Kevin Doyle'nin
Claire'in cansız bedenini buldular. Çok geçmeden genetik olarak değiştirilmiş bir köpek sürüsünün saldırısına uğradılar. Bu saldırı sırasında Joseph Forrest hayatını kaybetti. Alfa ekibi bu tür bir tehlikeye karşı hazırlıksızdı. Ekip büyük bir panik içindeydi. Bu sırada ekibin pilotu Brad Vickers panikleyerek aceleyle havalandı. Takımın diğer üyeleri ormanda kalmıştı. Geri kalan ekip üyeleri hayatta kalabilmek için yakındaki bir malikaneye sığınmak zorunda kaldılar. Chris Redfield, Barry Burton, Albert Wesker ve Jill Valentine'la birlikte sığındıkları Spencer malikanesini araştırmak üzere binanın farklı bölümlerine dağıldı. Chris Redfield araştırması sırasında Bravo ekibinden Rebecca Chambers'la karşılaştı. Rebecca kaos başladığında malikaneye sığınmış ve izini kaybettirmişti. Sabaha karşı malikanenin sıradan bir konak olmadığını, Umbrella USA ile doğrudan bağlantılı olduğunu öğrendiler. Burası Umbrella ilaç şirketinin kurucu ortağı Oswald Spencer tarafından inşa edilmişti ve görkemli dış cephesinin ardında karanlık bir sır barındırıyordu. Araştırmalar derinleştikçe malikanenin altında ABD ordusuyla bağlantılı yasa dışı bir biyolojik silah laboratuvarının bulunduğu ortaya çıktı. Bu laboratuvarda geliştirilen T virüsünün bir türü kontrolden çıkmış ve personeli enfekte etmişti. Enfekte olanlar kısa sürede insani özelliklerini kaybederek zombilere dönüşmüştü. Raccoon ormanında meydana gelen vahşi cinayetlerin ardında bu zombiler bulunuyordu. En sarsıcı gerçek ise takım kaptanı Albert Wesker'ın Umbrella'nın istihbarat birimi için gizli bir ajan olduğunun ortaya çıkmasıydı. Wesker'a verilen görev Umbrella'nın karıştığı yasa dışı faaliyetlerin üzerini örtmek, izleri silmek ve tanıkları ortadan kaldırmaktı. Planın son adımı olarak da tesisi tamamen yok etmek üzere kendini imha sistemini devreye sokmak vardı. Wesker bu plan doğrultusunda geliştirilmiş biyolojik silah T-002 model Tyrant'ı serbest bıraktı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Tyrant tarafından ağır şekilde yaralanan Wesker, laboratuvarın imha edilmesine dakikalar kala ölüme terk edildi. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton ve Rebecca Chambers, Brad Vickers'ın kullandığı helikoptere binerek tesisten son anda kaçmayı başardılar. Wesker ise geride kalmasına rağmen ölmemişti. Kendisine önceden enjekte ettiği deneysel bir prototip virüs sayesinde hayatta kalmış, bedenini yeniden yapılandırarak ağır yaralarını iyileştirmişti. Malikanenin yıkıntılarından koşarak uzaklaşırken Umbrella için daha karanlık bir gelecek hazırlamaya başlamıştı. Chris Redfield, Spencer malikanesindeki kabusun ardından Raccoon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmaya rağmen doktorlar kalıcı bir yaralanma geçirmediğini ve sağlığının kısa sürede toparlandığını doğruladı. İyileşmesinin ardından Redfield, Jill Valentine, Barry Burton ve Rebecca Chambers'la birlikte Umbrella'yı adalete teslim etmek amacıyla resmi girişimlerde bulunmaya başladı. Ancak karşılarında güçlü bir engel vardı. Raccoon Polis Departmanı'nın başındaki şef Brian Irons. Umbrella'dan rüşvet aldığı bilinen Irons, Chris'in hareket alanını sınırlandırmakla kalmayıp aynı zamanda Stars biriminin tamamını dağıtmaya başlamıştı. Chris bu süreçte gözlem altında tutulmasına rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. Kısa süre içinde Umbrella'nın daha tehlikeli bir projesi olan G virüsü hakkında bilgi edinmeye başladı. Şef Irons'ın yolsuzlukla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünerek Federal Soruşturma Bürosu'na başvurdu. Irons hakkında iç soruşturma başlatılmasını ve G virüsünün detaylıca araştırılmasını talep etti. Ancak Redfield'ın sabrı tükenmişti. Umbrella'nın karanlık faaliyetlerine karşı daha saldırgan bir tavır sergilemeye başladı. Bu dönemde başka bir polis memuru olan Elron'a fiziksel müdahalede bulunduğu olay, onun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına sebep oldu. Bu durum Valentine'ın bir fırsat yaratmasına zemin hazırlamıştı. Jill Valentine, Chris Redfield'a görünürde bir tatil izni ayarladı. Ancak bu izin gerçekte çok daha farklı bir amaç taşıyordu. Plan, Redfield'ın Avrupa'ya giderek Umbrella'nın kıtadaki merkezini bizzat araştırmasını sağlamaktı. Tüm disiplin cezaları ve iznin kendisi bu araştırmanın arka planını örtmek için bilinçli olarak kurgulanmıştı. Böylece Chris, Umbrella'nın köklerine inmeye yönelik en tehlikeli ve kararlı yolculuğuna resmen başlamış oldu. Chris Redfield'ın Avrupa'da Umbrella'nın merkezini arayışı 1998 yılının Aralık ayı sonunda ani bir şekilde kesintiye uğradı. Kız kardeşi Claire Redfield, Fransa'daki Umbrella güvenlik birimi tarafından yakalanmış ve Güney Okyanusu'nda yer alan
Rockford adasındaki gizli bir esir kampına gönderilmişti. Aynı zaman diliminde ada Umbrella'nın düşmanı olan HCF adlı bir grup tarafından saldırıya uğramıştı. Bu birlik Chris'in eski komutanı Albert Wesker tarafından yönetiliyordu. HCF'nin saldırısı sırasında adadaki biyolojik silah tesislerinden biri tahrip edildi ve T virüsünün bir varyantı dışarı sızarak tüm adaya hızla yayıldı. Chris Redfield yaşanan krizden Leon Kennedy aracılığıyla haberdar olmuştu. Leon, Raccoon City'de Claire Redfield'la yolları kesişmiş eski bir RPD çaylağıydı. Artık ise Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir ajandı. Claire'ın ciddi bir tehlike altında olduğunu öğrenen Chris hiç vakit kaybetmeden Rockford adasına doğru yola çıkmıştı. Adaya ulaştığında karşısına çıkan ilk kişi Rodrigo Juan Raval adında bir güvenlik görevlisi olmuştu. Raval, salgının ilk anlarında Claire'ı hücresinden çıkararak ona yardım eden kişiydi. Bu karşılaşma Chris için operasyonun ilk somut temas noktasıydı. Chris kardeşini kurtarmak için geldiği adada geçmişte karşılaştığı tehditlerden çok daha organize ve ölümcül bir tehlikeyle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Rockford adasındaki kaos sadece bir biyolojik felaketin değil, aynı zamanda karanlık bir komplonun da habercisiydi. Chris Redfield, Claire'ın Rockford adasından sağ kurtulduğunu öğrendikten sonra adada kalan yıkıntılar arasında araştırmalarını sürdürdü. Bu süreçte karşısına geçmişte hem müttefiki hem de düşmanı olmuş Albert Wesker çıktı. Wesker insanüstü yeteneklerini daha da ileriye taşımıştı ve Chris'e Claire'ın şu anda Antarktika'daki gizli bir Umbrella tesisinde bulunduğunu açıkladı. Bu bilgi üzerine Chris, tesiste bulunan bir jeti kullanarak Ross buz sahandığına doğru yola çıktı. Antarktika üssüne vardığında Wesker'ı Spencer konağının birebir kopyası olan bir malikanede baygın halde buldu. Chris ve Claire'ın uzun süredir süren ayrılıkları, Claire'ın işbirliği yaptığı mahkum Steve Burnside'ı bulmak üzere üstten ayrılmasıyla yeniden yarıda kalmıştı. İkili yeniden kavuşamadan farklı yönlere savrulmuşlardı. Wesker, T. Veronica virüsünü teslim etmesi için Chris Redfield'a baskı yaptıktan sonra mutasyona uğramış Alexia Ashford ile arasında ölümcül bir çatışma başladı. Chris bu mücadeleyi uzaktan izlemek zorunda kaldı. Ancak Wesker savaş alanından kaçmaya çalıştığında Steve Burnside'ın trajik ölümü sonrası Chris, üssün kendini imha sistemini devreye soktu. Ardından uzun süredir ayrı kaldığı kız kardeşi Claire ile bir araya geldi. Fakat bu anlar fazla uzun sürmedi. Alexia Ashford beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarak onların peşine düşmüş ve kaçışlarını engellemeye çalışmıştı. Chris ve Claire, üst savunması için özel olarak tasarlanmış doğrusal fırlatıcı adlı silahı devreye soktular. Ancak bu silahın tam kapasiteyle ateşlenebilmesi için belirli bir süre boyunca şarj olması gerekiyordu. Chris, Claire'a Alexia ile mücadele ederken jetin yanında beklemesini söyledi. Claire tereddüt etse de bu talimatı kabul etti. Fakat ayrılmaya çalıştığı sırada Alexia Claire'e saldırmak üzereyken Chris zamanında müdahale ederek onu kurtardı. Alexia ani bir mutasyon geçirerek eklem bacaklılara benzeyen korkunç bir yaratığa dönüştü. Chris hızlı ve kararlı atışlarla Alexia'yı yaraladı. Bu sayede Claire kaçmayı başardı. Ardından Chris, Alexia ile tek başına ölümüne bir mücadeleye girişti. Savaşın ilerleyen anlarında Alexia kendisini koruyan koza formunu terk ederek Yusufçuk benzeri devasa bir canavara evrildi. Bu sırada doğrusal fırlatıcı tamamen şarj olmuştu. Chris silahı tek bir isabetli atışla kullanarak Alexia'yı etkisiz hale getirdi. Böylece Alexia tehdidi sona erdi ve ikili nihayet kurtulmayı başardı. Üs yıkılmaya başladığında Chris Redfield hemen kız kardeşi Claire'ı rehin tutan Albert Wesker'ın peşine düştü. Wesker, Claire'ı serbest bırakmaya ikna olduğunda gerçek amacını açıkladı. Asıl hedefi Chris Redfield'tı. Ona göre Chris'i ortadan kaldırmak, T. Veronica virüsünü ele geçirmekten çok daha anlamlı ve önemli bir zaferdi. Chris Wesker'ın Steve Burnside'ın cesedini T. Veronica deneylerinde kullanmak için çıkarmayı planladığını öğrendiğinde büyük bir dehşet yaşadı. Wesker'ın Steve'i diriltme niyetinde olduğunu ima etmesi Chris üzerinde derin ve sarsıcı bir etki bıraktı. Bu açıklama Wesker'ın nedenli ileri gittiğini ve insanlık dışı planlarını gözler önüne seriyordu. Chris kız kardeşine jette beklemesini söyledikten sonra Wesker ile doğrudan çatışmaya girdi. Ancak Wesker yeni kazandığı insanüstü güçlerle donanmıştı ve Redfield'a acımasızca saldırıyordu. Bu karşılaşma Redfield için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir sınav olmuştu. Wesker yeni kazandığı insanüstü güçlerin bedelinin insanlığından çok daha ağır olduğunu gururla dile getirirken çaresiz kalan Chris Redfield'ın mücadelesi umutsuz bir hal almıştı. Ancak o anda etrafında bulunan birkaç kiriş Wesker'ın kafasına devrildi. Bu darbe Wesker'ı öldürmeye yetmese de onu sersemletmişti.
İkisi de tesisin sonu yaklaşırken savaşmaya devam edecek durumda değildi. Wesker bundan sonraki karşılaşmalarının onun sonu olacağını söylemişti. Tesisin çevresi şiddetli patlamalarla sarsılırken Chris Redfield bir asansörden dışarı fırlamış ve odanın diğer ucuna savrularak jetin burnunun üzerine düşmüştü. Zaman kaybetmeden Claire'la birlikte kokpite tırmanmış ve jeti süratle tesisten uzaklaştırmışlardı. Arkalarında kalan üs kısa süre sonra büyük bir patlamayla yerle bir olmuştu. Hayatta kaldıkları bu kritik anın ardından Claire, Chris'ten bir daha onu yalnız bırakmayacağına dair söz istemişti. Ancak Chris bunun mümkün olmadığını dile getirerek Umbrella'nın tamamen yok edilmesi gerektiğini söylemişti. Bu olaylardan sonra Chris Redfield, Barry Burton'la birlikte Raccoon City felaketinden sağ kurtulan Jill Valentine'la yeniden bir araya geldi. Daha önce Jill, Chris'in harabeye dönmüş dairesine geldiğinde yalnızca yerde bıraktığı bıçağını bulmuş, onu aramak üzere yola çıkmıştı. Nihayetinde zorlu geçen sürecin ardından ikili tekrar buluşmuştu. Chris Redfield ve Jill Valentine, Umbrella'nın biyolojik silah tehdidine karşı koymak amacıyla güçlerini birleştirerek özel bir görev gücü kurdular. Bu yeni oluşum, biyolojik silahlara karşı yürütülen savaşta sivil halkı korumayı ve Umbrella'nın karanlık sırlarını açığa çıkarmayı hedefliyordu. Önlerindeki 5 yıl boyunca neredeyse tek başlarına verdikleri bu mücadelede kararlılıklarını hiç kaybetmediler. Ancak her girişim çoğu zaman sonuçsuz kalan soruşturmalarla ve çıkmaz sokaklarla karşılaştı. Gerçek bir başarıya ulaşmak düşündüklerinden çok daha zordu. 2003 yılının başlarında Kafkasya bölgesinden gelen bazı istihbaratlar dikkatlerini çekti. Raporlarda mutant kurtların yerel halkı tehdit ettiği ve açıklanamayan ölümlerin yaşandığı bildiriliyordu. Hemen harekete geçen Chris ve Jill yaptıkları saha araştırmaları sırasında bölgedeki küçük bir köye ulaştılar. Ancak burada kendilerini aniden zombilerin ortasında buldular ve tehdidin çok daha büyük olduğunu kısa sürede fark ettiler. Zombileri etkisiz hale getirdikten sonra Chris ve Jill köyü detaylıca incelemeye başladı. Bu sırada Anna adında küçük bir kız çocuğunun yaşanan dehşetten korunmak için evinde saklandığını keşfettiler. Korkmuş ama konuşabilecek durumda olan Anna, mutant kurtların aniden köye saldırdığını, enfeksiyonun hızla yayıldığını ve annesinin enfekte olarak yeniden ortaya çıktığını anlattı. Babası onu korumak için bir dolaba saklamış, köydeki diğer yetişkinler ise genellikle siloya sığınarak kendilerini korumaya çalışmışlardı. Chris ve Jill başka kurtulanlar olabileceği ihtimaliyle siloya yöneldiler. Siloya girdiklerinde içerisi ıssız görünüyordu. Ancak kısa süre içinde köy şefinin donmuş cesediyle karşılaştılar. Bedeni bir buzdolabının içine sıkıştırılmıştı. Ortam sessizdi. Fakat bu sessizlik uzun sürmedi. Zombiler aniden siloyu kuşattı ve saldırıya geçtiler. Kaçış girişimleri sırasında şefin ölümünün enfeksiyonla değil, donarak gerçekleştiğini fark ettiler. Artık hem içeriden gelen tehditlerle hem de dışarıdan gelen tehlikeyle yüzleşmek zorundaydılar. Silodan çıkmaya çalıştıklarında kapının dışarıdan kilitlendiğini gördüler. Durumu soğukkanlılıkla değerlendiren Chris, silonun duvarlarına yığılmış un paketlerini hedef alarak ateş etti. Havanın tozla kaplanması zombilerin dikkatini dağıtarak ikiliye manevra alanı kazandırdı. Böylece dar alandaki avantajı kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Zor da olsa çıkış yolunu bulduklarında dışarıda kendilerini bekleyen kişinin kim olduğunu görünce şaşkına döndüler. Albert Wesker. Wesker her zamanki soğukkanlılığıyla Redfield'a aptal şansı için alaycı bir şekilde tebriklerini sundu. Bu karşılaşma Chris ve Jill'in Umbrella'ya karşı yürüttüğü savaşta yeni ve çok daha tehlikeli bir dönemin başlangıcıydı. Chris köydeki trajedinin sorumlusu olarak doğrudan Albert Wesker'ı suçladı. Ancak Wesker tüm bu olanların yalnızca bir talihsizlikten ibaret olduğunu iddia etti. Hatta köyün lanetli bir yer olduğunu öne sürerek kendini savunmaya çalıştı. Tartışma sürerken silonun girişine yakın bir noktada zemin çöktü ve yer altında tutulduğu anlaşılan 2 adet Hunter serbest kaldı. Bu yaratıklar genetik olarak geliştirilmiş ölümcül biyolojik silahlardı. Redfield köyün altındaki bu gizli deneylerin arkasında neyin yattığını öğrenmek istedi. Fakat Wesker hiçbir açıklama yapmadan bu soruyu görmezden geldi. Ardından Chris ve Jill'i Hunter'larla baş başa bırakıp bölgeden sessizce ayrıldı. Kararlı bir şekilde hareket eden ikili köye geri dönmeyi başardı ve ellerindeki el bombası fırlatıcıyı kullanarak 2 Hunter'ı da etkisiz hale getirdi. Böylece Umbrella'nın karanlık deneylerinden biri daha gün yüzüne çıkmış oldu. Wesker'ın peşine düşen Chris Redfield ve Jill Valentine onun köye doğru ilerlediğini fark etmişlerdi. Anna'nın evine vardıklarında Wesker'ı eski bir kasayı açmaya çalışırken yakaladılar. Wesker, Umbrella'nın dünya genelinde birçok gizli hangar kurduğunu ve bu köydeki insanların büyük çoğunluğunun aslında Umbrella çalışanları olduğunu itiraf etti. Dahası bu
evin köy liderlerinin bilgi toplamak amacıyla kullandığı gizli bir üs olduğunu da belirtti. Anna, babasının kendisine verdiği özel bir kolyenin olduğunu ve Wesker'ın bu kolyeyi kasanın anahtarı olarak kullandığını anlattı. Ancak Wesker'ın kasaya yerleştirdiği bir patlayıcı da vardı. Patlama gerçekleştiğinde Chris, Jill ve Anna büyük bir güçlükle oradan kaçmak zorunda kaldılar. Kaçış sırasında Anna, babasının Umbrella'ya bağlı yakınlardaki bir kimya fabrikasında çalıştığını anlattı. Bu yeni bilgi Chris ve Jill'in Umbrella'nın karanlık ve derinlemesine gizlenen faaliyetlerini ortaya çıkarmak için önemli bir ipucu olmuştu ve onları bir sonraki adım için yönlendirmişti. Chris Redfield ve Jill Valentine bölgesel biyolojik tehditlere karşı önlem alan özel bir birime katıldıktan sonra Kafkasya bölgesinde ortaya çıkan ve ciddi tehlike arz eden yeni bir biyolojik silah türünün bulunduğu tesise yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlediler. Tesise gizlice sızmayı başardıklarında Umbrella'nın eski biyolojik silahlarını etkisiz hale getirdiler ve karşılarına çıkan karmaşık tuzakları ustalıkla geçerek ilerlemeye devam ettiler. Ancak onları bekleyen asıl tehdit T-Alos kod adlı deneysel ve son derece ölümcül bir biyolojik silah oldu. Tesisin içinde karşılaştıkları Sergey Vladimir bu yaratığın yaratıcısı olduğunu açıklamıştı. Vladimir, Chris ve Jill'i T-Alos'u barındıran önleme odasına hapsedip canavarı serbest bıraktı. Alaycı bir dille savaşta hayatta kalmanın verdiği deneyimi bildiğini ifade eden Vladimir, T-Alos'un ne kadar yıkıcı ve yenilmesi zor bir tehdit olduğunu vurguladı. Tüm engellere rağmen Chris Redfield ve Jill Valentine olağanüstü bir mücadele vererek T-Alos'u etkisiz hale getirmeyi başarmışlardı. Bu zafer Umbrella'nın resmi olarak çöküşünü simgeliyordu. Tesisten sağ kurtulduklarında görev başarıyla tamamlanmış görünüyordu. Ancak Wesker'ın hala bölgede bir yerlerde olması içlerinde sönmeyen bir huzursuzluk yaratmıştı. Umbrella'nın sonu gelmişti belki. Fakat Wesker'la nihai hesaplaşmanın çok yakında gerçekleşeceğini hissediyorlardı. Fakat bilmedikleri kritik bir gerçek vardı. Albert Wesker o sırada tesise çoktan sızmıştı. Amacı Umbrella'nın Doğu Avrupa kolunun başındaki Vladimir'i ortadan kaldırmaktı. Bu hamle onun kendi karanlık ve kişisel planlarını hayata geçirmek üzere yaptığı yeni bir başlangıçtı. 2003 yılında Umbrella'nın resmen çökmesiyle birlikte şirketin karanlık geçmişi tamamen gün yüzüne çıkmıştı. Ancak tehlike sona ermemişti. Umbrella'nın geride bıraktığı laboratuvarlar ve biyolojik silah teknolojileri bazı kötü niyetli bilim insanlarının eline geçmişti. Bu kişiler ölümcül virüsleri ve biyolojik silahları kara borsada terörist örgütlere ve rakip şirketlere satarak yeni bir küresel tehdit dalgası başlatmışlardı. Bu kaotik ortamda Chris Redfield ve Jill Valentine sorumluluk almaktan çekinmediler. Hayatta kalmış deneyimli savaşçılar olarak biyolojik silahların dünya genelinde yayılmasını durdurmak amacıyla kurulan Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirme İttifakı'nın yani BSAA'nın oluşumuna öncülük ettiler. Yeni görevleri yalnızca geçmişin izlerini silmek değil, gelecekteki tehditlere karşı insanlığı korumaktı. 2005 yılında Teragrigia paniği olarak bilinen büyük biyoterör saldırısından bir yıl sonra BSAA'ya Veltro adlı örgütün yeniden ortaya çıktığına dair istihbarat ulaştı. Bu grup Teragrigia'yı yok eden ve binlerce insanın ölümüne sebep olan terörist saldırısının sorumlusuydu. Tehdidin kaynağını araştırmak üzere BSAA müdürü Clive O'Brien, Chris Redfield ve yeni ortağı Jessica Shearwatt'ı Finlandiya'daki Valkoinen Mökki bölgesinde yer alan dağlık bir alana gönderdi. Ancak bölgeye vardıklarında Redfield ve Shearwatt, BSAA genel merkeziyle tüm iletişimlerini kaybettiler. Bu durum görevi tamamen kendi başlarına sürdürmek zorunda kalmaları anlamına geliyordu. Bu sırada Jill Valentine ve Parker Luciani, Redfield ile Shearwatt'ın izini sürmek için Akdeniz'de bir kurtarma operasyonu başlattılar. Ellerindeki son verilere göre ikilinin muhtemelen okyanusun ortasında büyük olasılıkla bir gemide olduğu düşünülüyordu. Bu bilgi Valentine ve Parker'ı Queen Zenobia adlı gemiye yönlendirdi ve operasyonun seyri bambaşka bir boyut kazandı. Dağın zirvesine ulaşan Chris ve Jessica yakınlarda gerçekleşen korkunç bir kargo uçağı kazasına tanık oldular. Kaza alanını incelediklerinde pilotun parçalanmış cesedini buldular ve üzerinde şüpheli bir virüsün izlerine rastladılar. İncelemeler pilotun Veltro örgütüyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyordu. Chris Redfield ve Jessica Shearwatt yollarına devam ederken kısa bir kestirme olarak kullanılan eski bir madencilik alanına girdiler. Ancak mağaralara adım attıkları anda T-Abyss virüsüyle enfekte olmuş mutant kurtlardan oluşan bir sürüyle karşılaştılar. Çatışma sırasında Chris'in bacağı yaralandı. Fakat Jessica'nın zamanında yanına ulaşmasıyla birlikte kurt sürüsünü etkisiz hale getirmeyi başardılar. Mağaraların sonunda Veltro'nun gizli sığınak olarak kullandığı bir hava üssünü keşfettiler. Bu sırada BSAA müdürü Clive O'Brien ve ekibiyle yeniden iletişim kuruldu. Bulgularını merkeze ileten Chris
Chris ve Jessica aynı zamanda Jill Valentine ile Parker Luciani'nin kaybolduğunu ve muhtemelen Veltro tarafından esir alınmış olabileceklerini öğrendiler. Bu kritik bilgilerin ardından ikili merkeze dönerek hızlıca bir helikoptere bindiler ve Veltro'nun hayalet gemisini bulmak üzere yeni bir göreve çıktılar. Ancak geminin mevcut konumu hala belirsizdi ve onları bilinmezliklerle dolu yeni bir yolculuk bekliyordu. Chris'in önerisi üzerine BSAA müdürü O'Brien, operatörler Kate Lumley ve Quint Ketchum'ı Valkoinen Mökki havaalanına göndererek Kraliçe Zenobia'nın kesin koordinatlarını elde etmelerini sağladı. Görev başarıyla tamamlandı ve Chris Redfield'la Jessica Shearwatt sonunda yolcu gemisini bulmayı başardılar. Chris Redfield ve Jessica Shearwatt geminin güvertesine çıkar çıkmaz kayıp arkadaşlarını aramaya başladılar ve karşılarına çıkan mutant ordularıyla zorlu çatışmalara girdiler. Fakat kısa süre içinde bu geminin aslında Kraliçe Zenobia değil, Kraliçe Zenobia'nın tıpatıp kopyası olan Kraliçe Semiramis olduğunu fark ettiler. Redfield bu durumu O'Brien'e bildirerek gerçek Zenobia'nın yerini öğrenmeyi başardı. Küçük bir tekneyle Zenobia'ya yaklaşırken ikiliyi bilinmeyen bir deniz canavarı hedef aldı. Ancak kararlılıkla hareket ederek yaratığı geri püskürttüler ve gemiye güvenli bir şekilde girmeyi başardılar. Kumarhane bölümüne ulaştıklarında Jill Valentine ve Parker Luciani'yi bulmuşlardı. Bu sırada Shearwatt, Redfield'ı şaşkına çeviren bir hamle yaparak silahsız bir Veltro ajanını vurdu. Ancak cesedin kimliği ortaya çıktığında onun aslında Federal Biyoterörizm Komisyonu'nun gizli operatörü Raymond Wester olduğu anlaşıldı. Bu gelişmenin ardından Chris, Jill ile birlikte çalışmaya başladı. İkili T. Abyss virüsünün denizi kirletmesini önlemek için geminin laboratuvarına yöneldi. Parker ve Shearwatt ise Queen Zenobia'nın batışını geciktirmek için çare aradılar. Laboratuvarlara girdiklerinde Redfield ve Valentine, Terra paniğinin arkasındaki isim olan Morgan Lansdale tarafından gizlice izlendiklerinden habersizdiler. Yine de T. Abyss virüsünü kalıcı olarak etkisiz hale getirmeyi başardılar. Gemi batmaya başladığında Chris ve Jill ağır yaralanmış Parker'ı buldular. Parker, Shearwatt tarafından bacağından vurulmuştu. Queen Zenobia'dan ayrıldıktan sonra Chris Redfield ve Jill Valentine devasa bir biyolojik silahın saldırısına uğradılar. Canavar ikiliyi ölümcül bir baskı altına almıştı. Ancak Kirk Matheson'ın zamanında yetişmesiyle yaratığı etkisiz hale getirmeyi başardılar. Böylece ölümün kıyısında verdikleri mücadeleden sağ çıkabildiler. Fakat görev hala sona ermemişti. BSAA müdürü Clive O'Brien, Chris ve Jill'e beklenmedik bir itirafta bulundu. Veltro komplosunun arkasında aslında kendisinin olduğunu söyledi ve üçüncü bir geminin daha varlığını açıkladı. Kraliçe Dido. Bu yeni bilginin ışığında Chris ve Jill, Terra Grigia kalıntılarının derinliklerinde yatan Dido'nun enkazına yöneldiler. Burada Veltro'nun lideri Jack Norman'ın hala hayatta olduğunu keşfettiler. Norman, Morgan Lansdale'e karşı kişisel bir intikamla yanıp tutuşuyordu ve kendisine T. Abyss virüsü enjekte ederek korkunç bir yaratığa dönüştü. Zorlu ve yıpratıcı bir savaşın ardından Chris ve Jill bu kabus gibi varlığı yenmeyi başardılar. Norman'ın PDA'sını ele geçirerek Terra Grigia paniğinin ardındaki gerçekleri ortaya çıkardılar. Elde edilen kanıtlar Morgan Lansdale'in tutuklanmasına yol açtı ve Federal Biyoterörizm Komisyonu'nun çöküşünü beraberinde getirdi. BSAA daha sonra Birleşmiş Milletler'in özel operasyon birimi olarak küresel çapta yeniden yapılandırıldı ve Chris Redfield özel operasyonlar ajanı olarak görev aldı. Jill Valentine ile kurduğu güçlü ortaklık sayesinde Asya'da biyolojik silah terörizmini engelledi, Güney Amerika'da gizli laboratuvarları yok etti ve Avrupa'da kaçakçıları yakaladı. Chris, BSAA'daki üstün başarılarıyla seviye 10 eylem yetkisine yükselmişti. Katıldığı operasyonların sayısı ve elde ettiği sonuçlar onu tüm örgüt içinde en üst seviyeye taşıdı. Böylece biyoterörizme karşı küresel mücadelede en etkili figürlerden biri haline geldi. 2006 yılında Chris Redfield ve Jill Valentine, Umbrella'nın kurucularından Oswald Spencer'ın saklandığına dair güvenilir bir istihbarat aldılar. İkili bu bilgiyi değerlendirerek Spencer'ı yakalayıp sorgulamak amacıyla bir operasyon başlattı. Malikaneye girdiklerinde onları korkunç bir manzara karşıladı. Spencer'ın korumaları tanımlanması güç yöntemlerle vahşice katledilmişti. Tuzaklarla ve karmaşık bulmacalarla dolu malikanede hayatta kalmak için büyük bir mücadele verdiler. Ancak ilerledikleri sırada eski bir köprü çöktü ve ikili aşağıdaki kanalizasyona düştü. Bu sırada ekipmanlarının çoğunu kaybederek savunmasız kaldılar. Yine de ellerinde kalanlarla kendilerini savunarak kanalizasyondan çıkmayı başardılar. Son koridora ulaştıklarında Spencer'ın diğer korumalarının da aynı şekilde vahşice öldürüldüğünü gördüler. Spencer'ın bulunduğu odaya girdiklerinde ise onları bambaşka bir sürpriz bekliyordu. Spencer'ı çoktan öldürmüş olan Albert Wesker karşılarındaydı. Kısa bir
bir çatışma yaşandı. Fakat Redfield ve Valentine, Wesker'ın insanüstü güçleri karşısında çaresizdiler. Wesker, Chris'e son darbeyi indirmek üzereyken Jill, Chris'i kurtarmak için Wesker'a atılarak onunla birlikte pencereden aşağıya düştü. İkisi birlikte uçuruma düşerken Chris, partnerinin fedakarlığını çaresizlik içinde izlemek zorunda kaldı. BSAA, Jill Valentine'ın cesedini bulmak için 3 ay boyunca aralıksız arama çalışmaları yürüttü. Fakat tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. Bunun üzerine Valentine resmi olarak çatışmada hayatını kaybetmiş olarak ilan edildi. Ancak Chris Redfield bu karara hiçbir zaman inanmadı. Önündeki 3 yıl boyunca Valentine'ın izini sürebilmek umuduyla kendisini her göreve adadı. Onun hala hayatta olduğuna dair söylentiler kulağına ulaşsa da Redfield bu bilgileri doğrulayamıyordu. 2009 yılına gelindiğinde Chris Redfield, BSAA'nin en deneyimli ve en saygın ajanlarından biri haline gelmişti. Katıldığı görev sayısı ve elde ettiği başarılar onun örgütün tartışmasız en öne çıkan üyesi yapmıştı. Mart ayında yürüttüğü bir soruşturma sırasında Afrika'daki Kijuju bölgesinde gerçekleşecek büyük bir biyolojik silah anlaşmasını ortaya çıkardı. Bu operasyon Redfield'a yeni ortağı Sheva Alamor ve BSAA Alpha ekibinin eşlik etmesiyle başlatıldı. Hedefleri söylentilere göre Uroboros virüsüyle bağlantısı olan biyolojik silah satıcısı Ricardo Irving'i ele geçirmekti. Kijuju'ya varan Redfield ve Alomar, kendilerine ekipman ve operasyon bilgilerini sağlayan irtibat görevlisi Reynard Fisher'la buluştu. Ardından Alpha ekibiyle birleşmek üzere harekete geçtiler. Ancak kısa süre içinde bölgede yaşayan halkın tip 2 plaga ile enfekte olduğunu ve Majini'ye dönüştüklerini fark ettiler. Görev giderek daha da tehlikeli bir hal aldı. Reynard öfkeli bir kalabalık tarafından acımasızca infaz edildi. İlerleyen süreçte Alpha takımının neredeyse tamamen yok edildiği ortaya çıktı. Yalnızca ağır yaralı olan yüzbaşı Deshant hayatta kalabilmişti. Ölmeden önce tuzağa düşürüldüklerini açıkladı ve Irving'den ele geçirilen kritik verileri içeren bir sabit diski Redfield'a teslim etti. Bu verilerin acilen karargaha iletilmesi gerekiyordu. Redfield ve Alomar depolama tesisine doğru yola çıktılar. Ancak burada Alpha takımını katleden Uroboros ile enfekte bir biyolojik silahla karşılaştılar. Zorlu bir mücadele sonunda bu tehdidi alt etmeyi başardılar ve bilgisayar sistemine ulaşarak sabit diskten elde edilen verileri karargaha aktardılar. Karargah, Irving'in yakalanmasını en büyük öncelik olduğunu bildirdi. Redfield kafasındaki soru işaretlerine rağmen emirlere uymak zorundaydı ve Alomar'la birlikte tren istasyonunun ötesindeki madenlere doğru yola çıktı. Bir sonraki hedeflerine ilerlerken Redfield ve Alomar, hava desteği sağlayan helikopterin Kipepeo adı verilen yaratıklar tarafından saldırıya uğradığını gördüler. Kirk Mattheson'ın pilotluğunu yaptığı helikopter kasabanın iç kısımlarına düşmüştü. İkili hemen bölgeye yöneldi. Ancak bölgeye vardıklarında Redfield, Kirk'ün cesedini yanan lastiklerin üzerinde kömürleşmiş bir halde buldu. Bu trajik kaybın ardından ikili Majini motosiklet çetesinin pususuna düştü. Tam bu sırada yüzbaşı Josh Stone'un komutasındaki Delta ekibi yetişerek onları kurtardı. Stone karargahın elde ettiği verilerin analizini Redfield'la paylaştı. Buna göre Ricardo Irving gerçekten de madenlere gitmişti. Redfield verileri incelerken karşısına çıkan bir görüntüyle irkildi. Fotoğraflardan birinde Jill Valentine'a fazlasıyla benzeyen gizemli bir kadın yer alıyordu. Bu manzara onu Spencer malikanesindeki o karanlık olayları hatırlattı. Kısa bir an geçmişin acılarını hissetse de görevin aciliyetini bilerek düşüncelerini bir kenara bıraktı ve yoluna devam etti. Tren istasyonu ve madenlerden ilerleyen Redfield ve Alomar sonunda Ricardo Irving'i madenin uçurum kenarındaki bir yapıda köşeye sıkıştırmayı başardı. Ancak onu tam yakalayacakları anda pelerinli bir kadın ortaya çıktı ve dikkat dağıtarak Irving'i kaçırdı. Hedefi kaybeden Redfield geride bırakılan dosyaları inceledi. Belgeler Irving'in bir sonraki durağının bataklık bölgesindeki bir petrol sahası olduğunu gösteriyordu. Yine de ikili önce Delta ekibiyle buluşmaya karar verdi. BSAA'ya bağlı polis memuru Dave Johnson onları buluşma noktasına götürdü. Fakat vardıklarında Delta ekibinin gizemli bir şekilde katledildiği ortaya çıktı. Çok geçmeden bu katliamın sorumlusunun devasa yaratık Endesu olduğu anlaşıldı. Canavar Dave'i acımasızca ezerek öldürdü. Redfield ve Alomar makineli tüfekleri kullanarak Endesu'yu zorlu bir savaşın ardından etkisiz hale getirdiler. Bu trajedi Sheva'nın moralini düşürmüş ve geri çekilme fikrini düşündürmüştü. Ancak Chris göreve kişisel bir sebep yüzünden bağlı olduğunu açıkladı. Jill Valentine'ın hala hayatta olduğuna dair şüphelerini Sheva'ya anlattı ve karargahtan elde edilen verilerinde bu şüpheyi desteklediğini söyledi.
Ayrıca Spencer malikanesinde yaşananlar hakkında içini dökerek neden bu operasyonda sonuna kadar devam etmek istediğini açıkladı. Redfield ve Alomar, Endipaya kabilesinin topraklarına doğru ilerlerken karşılarına beklenmedik bir manzara çıktı. Bölgedeki çadırlardan bazıları uluslararası alanda tanınan ilaç şirketi Tricel'in logosunu taşıyordu. Bu durum operasyonun göründüğünden çok daha derin bağlantıları olduğunu işaret ediyordu. İkilinin sonraki durağı petrol sahası oldu. Burada Endesu katliamından sağ kurtulmuş olan Josh Stone ile karşılaştılar. Stone, Irving'in kaçarken tesisi havaya uçurmayı planladığını ve onu rıhtımda yakalamalarını söyledi. Redfield ve Alomar bu fırsatı değerlendirmek istediler. Ancak girişimleri başarısız oldu. Rafineri infilak etmeden hemen önce kendi tekneleriyle bölgeden kaçmayı başardılar. Petrol sahalarında zorlu bir mücadele sürerken Redfield, Irving'in teknesine yetişti ve onunla yüzleşti. Köşeye sıkışan Irving, çaresizlik içinde kendisine baskın tür plagayı enjekte etti ve kısa sürede devasa bir deniz canavarına dönüştü. Redfield ve Alomar ölümcül yaratığa karşı amansız bir savaş verdi. Onu kabuğundan ayırarak tekrar tekneye düşürdüler ve sonunda Irving'i alt ettiler. Son nefesini vermeden önce Redfield ona Jill Valentine ve Ouroboros hakkında sorular sordu. Irving ise zayıf bir sesle yakındaki bir mağaraya gitmelerini söyledi. Mağaraya ulaştıklarında Josh Stone, Redfield ve Alomar'a veda ederek onlara destek göndereceğini söyledi. İkili büyük bir yeraltı harabesinden geçerek ilerledi ve sonunda progenitör virüsün kökenine eski bir Umbrella laboratuvarına ulaştı. Burada Tricel ile daha fazla bağlantıya dair izler buldular. Redfield test deneklerinin tutulduğu kapsüllerle dolu geniş bir saklama odasına girdiğinde Valentine'ın burada olabileceğini düşünerek umutlandı. Kontrol sistemini kullanarak Jill Valentine'ı aramaya başladı. Ancak platform açıldığı sırada ikili U8 olarak bilinen devasa bir yaratığın saldırısına uğradı. Platform anında durdu ve Redfield'la Alomar kontrolü yeniden ele geçirmek için ölümüne mücadele etmek zorunda kaldılar. Sonunda yaratığı hallettikten sonra kapsülün boş olduğunu gördüler. Tam bu sırada Tricel'in kurucu ortaklarından Exela Gion karşılarına çıktı. Redfield, Jill'in yerini öğrenmeye çalışsa da Gion geçiştirerek buna cevap vermedi. Laboratuvarın derinliklerine doğru ilerlerken Redfield, telsizden Gion ile Albert Wesker arasında geçen bir konuşmaya kulak misafiri oldu. O anda Wesker'ın Spencer malikanesindeki olaydan sağ çıktığını öğrendi. Exela Gion ile yüz yüze geldikten sonra Redfield ve Alomar onu Monarch odasına kadar takip ettiler. Ancak Wesker ortaya çıkmadan hemen önce pelerinli bir kadın tarafından pusuya düşürüldüler. Redfield çaresizlik içinde Jill Valentine'ın nerede olduğunu sordu. O anda Wesker pelerinli kadının aslında beynini yıkayarak kontrol altına aldığı Jill olduğunu açıkladı. Bu gerçeği öğrenmek Redfield'ı derinden sarsmıştı. Redfield ve Alomar, Wesker ile Valentine'ın birleşen gücü karşısında büyük bir çaresizlik yaşadılar. Fakat Wesker ayrılmaya hazırlanırken Chris kısa bir an için Jill'e temas etmeyi başardı. Bu temas Valentine'ın zihnindeki şeye direnmesine yol açmıştı. Wesker kontrolü geri kazanmak için Jill'in acısını artırdı. Fakat bu sırada göğsündeki zihin kontrol cihazı açığa çıkmıştı. Chris büyük bir mücadeleyle cihazı çıkarmayı başardı. Jill baygın düşerken Redfield onun hala hayatta ve bilincini geri kazanmış olmasının rahatlığını yaşamıştı. Kendine gelen Valentine, Wesker'ın planlarını durdurması için Chris'e ısrar etti. Redfield onu böylesine tehlikeli bir durumda yalnız bırakmak istemese de Jill'in kararlılığı karşısında isteksizce kabul etti ve Wesker'ı durdurmak için yola devam etti. Redfield ve Alomar, Wesker'la Gion'u büyük bir tankere kadar takip ettiler. Geminin güvertesinden ilerleyerek iç kısımlara ulaştıklarında yeniden Gion ile karşılaştılar. Onu sorgulamaya çalıştıklarında Gion panikle kaçarak odadan çıktı ve bu sırada içinde birkaç PG-67A/W enjektörü bulunan bir çanta düşürdü. Redfield bu iğnelerin ne işe yaradığını bilmemesine rağmen son derece önemli olduklarını fark etti ve çantayı yanına aldı. Takibin sonunda ikili, Exela Gion'un Albert Wesker tarafından Ouroboros virüsüyle enfekte edildiğini ve kadının acı içinde kıvranarak kontrolünü kaybettiğini gördüler. Gion kısa sürede mutasyona uğradı ve devasa bir yaratığa dönüştü. Redfield ve Alomar köprü bölümüne çekilerek ölümcül yaratığa karşı zorlu bir mücadeleye girişti. Sonunda uydu lazer cihazını kullanarak bu canavarı yok etmeyi başardılar ve gözlerini tekrar Wesker'a çevirdiler. İlerlerken Redfield, Valentine'dan bir telefon aldı. Valentine, Wesker'ın içindeki virüsün stabil kalabilmesi için Gion'dan aldığı iğnelerin aynısını düzenli olarak kendine enjekte etmek zorunda olduğunu, ancak aşırı dozun zehir etkisi oluşturacağını açıkladı.
açıkladı. Bu bilgi Redfield için kritik bir dönüm noktasıydı. Wesker'la girilen zorlu bir mücadelenin ardından Redfield ve Alomar onu alt etmeyi başardılar ve serumu doğrudan göğsüne enjekte ettiler. Bu enjeksiyon Wesker'a büyük bir acı vererek onu geri çekilmeye zorlamıştı. Çaresiz kalan Wesker bombardıman uçağına yöneldi. Redfield ve Alomar ise uçağa son anda yetiştiler. Kargo bölümünde süren ölümcül mücadele sırasında Redfield, Wesker'ın boynuna bir enjeksiyon daha yaparak onun gücünü daha da düşürdü. Zayıf düşen Wesker, Redfield'ın açtığı kargo kapısının etkisiyle uçaktan düşecekken son anda Alomar'ın bacağına tutundu. O an Redfield'ın zihninde Wesker'la savaşırken öldüğünü sandığı Valentine'ın görüntüleri canlandı. Bu görüntüler kararlılığını daha da pekiştirmişti. Alomar kendini feda etmeden önce Redfield onu yakalayarak kurtardı ve Wesker'a ateş ederek onu uçaktan düşürdü. Uçak bir yanardağa çarpmıştı. Redfield ve Alomar ise bu düşüşten sağ çıkmıştı. O anda Wesker'ın bir Ouroboros kapsülünü parçalayarak mutasyona uğramaya başladığını gördüler. Çaresiz kalan ikili geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak kısa süre sonra zeminin çökmesiyle ikili birbirinden ayrıldı. Redfield, Wesker'la tek başına mücadele etmek için tüm gücünü kullanıyordu. Fakat Wesker kısa süre içinde dikkatini Alomar'a çevirdi. Redfield aralarındaki mesafeyi kapatabilmek ve yeniden bir araya gelebilmek için devasa bir kayayı yumruklayarak yolu açtı. İkili yeniden bir araya geldiklerinde Wesker'a karşı son kez direndiler. Onu sürekli saldırılarla sersemletmeyi başardılar ve sonunda altındaki zemin çöktü. O anda Valentine ve Josh helikopterle bölgeye ulaşmıştı. Çaresizce hayata tutunmaya çalışan Wesker doğrudan lavların içine düştü. Redfield ve Alomar helikoptere binmeye çalışırken Wesker son bir hamleyle helikopteri yakalamak için uzvunu uzattı. Ancak Redfield ve Alomar bu kez ona izin vermediler. Helikopterdeki roket atarları kullanarak son atışlarını yaptılar ve Wesker'ı lavların içinde küle çevirdiler. Tüm bu yaşananların ardından Redfield nihayet ne için savaştığını anlamıştı. Başarmak istediği her şeye ulaştığını hissetse de Wesker gibi birinin yeniden ortaya çıkmasının yalnızca an meselesi olduğunu biliyordu. Bu yüzden o gün geldiğinde bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarabilmek için yeniden bir ekibin parçası olmaya karar verdi. Kijuju'daki olayların bitmesiyle Redfield, Valentine'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. Burada Valentine hem rehabilitasyon sürecine başladı hem de Wesker'ın deneylerinin izlerinden kurtulmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra Redfield, Burton'dan bir e-posta aldı. Burton geri döndükleri için rahatladığını belirtiyor ve Afrika'daki kabustan kurtulduktan sonra tekrar bir araya gelmeyi teklif ediyordu. Bir süre sonra Redfield ve Valentine, Burton'dan BSAA'ya katılmasını istediler. Yapılan bu teklif karşılık buldu ve Burton onların yanında savaşa katılmayı kabul etti. Kijuju'daki görevinden kısa bir süre sonra Redfield, özel harekat birimi kaptanlığına terfi etti ve yeni nesil BSAA operatörlerini eğitmeye başladı. Bu yeni nesil arasında keskin nişancı yetenekleriyle öne çıkan ve Redfield'ın himayesi altına aldığı Pierce Nivens da bulunuyordu. 12 Ağustos 2010'da Redfield artık BSAA'ya danışman olarak hizmet eden Rebecca Chambers tarafından Avustralya'daki Felsefe Üniversitesi'ne çağrıldı. Yanında Nivens'la birlikte olay yerine ulaştığında üniversitenin yeni bir T virüs türüyle enfekte olduğunu gördüler. Onlara BSAA Okyanusya Şubesi'nden Sophie Home ve dedektif Barrington Mayer da katıldı. Ekip ikiye ayrılarak bölgedeki zombileri temizlemek için harekete geçti. Araştırmaları sonunda üniversitenin merkezinde bulunan Profesör Ryan Howard'ın gizli laboratuvarını keşfettiler. Burada Howard'ın Umbrella ile olan bağlarını ortaya çıkardılar ve oğlu Tyler ile yüz yüze geldiler. Yaşanan çatışmanın ardından Redfield ile Tyler, Howard'a ulaşmadan önce duruma son vermek için işbirliği yapmaya karar verdiler. Yeni T virüs türüyle enfekte olmuş bir Tyrant'ı alt ettikten sonra Redfield, Nivens, Chambers, Home ve Tyler salgının asıl kaynağıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Felsefe Üniversitesi öğrencisi Mary Gray. Mary yıllar boyunca T virüsüne uyum sağlayarak olağanüstü bir zeka kazanmıştı. Ancak bu zeka virüsün etkisiyle akli dengesini yitirmesine yol açtı. Mary insanlığın yozlaştığını savunarak dünyayı sıfırlama planlarını açıkladı ve kısa süre içinde korkunç, iğrenç bir yaratığa dönüştü. Redfield zorlu bir mücadelenin ardından Mary'e ağır bir darbe indirdi. Daha sonra kendisi ve hayatta kalanlar helikopterle kampüsten tahliye edilirken Redfield ona bir roket atarla son darbeyi vurarak tehdidi tamamen ortadan kaldırdı. Amerikan hükümeti her ne kadar nadiren BSAA'dan yardım talep etse de 2010 yılında bir alışveriş merkezinde yaşanan biyoterör saldırısı doğrudan müdahaleyi zorunlu kılmıştı. Redfield, Alpha ekibini ve Teğmen Pierce Nivens
Nevens'ı bölgeye sevk etti. Kısa sürede operasyon başarıyla tamamlandı. Ne sivil kayıp verildi ne de tek bir enfekte geride bırakıldı. Bu görev sırasında Redfield, alışveriş merkezinde Singapur'daki Bennett Üniversitesi'nde profesörlük yapan Doug Wright ile tanıştı. Wright, ilerleyen yıllarda BSAA'nin Uzak Doğu şubesinde danışmanlık yapacaktı. Redfield ve Leon Kennedy ilk kez bir araya geldi. Bu buluşma Claire'ın yaptığı etkili bir sunum sayesinde gerçekleşmiş ve BSAA ile Amerikan hükümeti arasındaki engellerin aşılmasına zemin hazırlayarak iki taraf arasında güçlü bir dostluğun başlangıcını oluşturmuştu. Bir süre sonra biyoterörle mücadele Redfield'ı Uzak Doğu'ya götürdü. BSAA'nin bölgedeki merkezinde eğitim verirken Profesör Wright ona ve Nevens'a genç bir ajan olan Mera'dan söz etti. Redfield ve Nevens, Mera'nın gelecek vaat eden yeteneklerinden etkilendiler. Mera onları tanıyıp kendini tanıttığında Redfield onunla Nevens arasındaki eğitim amaçlı mücadeleyi izledi. Sonunda yenilmiş olsa da Mera'nın bu kadar uzun süre dayanabilmesi Redfield'ın saygısını bir kez daha kazanmıştı. Kısa sürede üçlü arasında güçlü bir dostluk gelişti ve birlikte görev almaya başladılar. 2012 yılına gelindiğinde Redfield, Nevens ve Mera, Uzak Doğu'nun kaos içindeki bir bölgesinde biyoterörle mücadele operasyonu yürütüyordu. Redfield, bölgeyi istila eden biyolojik silahları ortadan kaldırmakla sorumluydu. Görev başarıyla sona erdikten sonra Nevens ile görüştü ve ikisi raporu Profesör Wright'a teslim etmek için Mera'ya eşlik etmeye karar verdiler. Bu ziyaret aynı zamanda üçlünün bağlarını daha da pekiştirmişti. Asya'daki görevden sonra Mera'nın Wright'la bir türlü iletişime geçememesi Redfield'ı profesörün nerede olduğunu araştırmaya yöneltti. Redfield, Bennett Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde Wright'ın yeğeni Ricky Tozawa ile birlikte Asya'nın derinliklerinde bulunan prestijli Marhava Okulu'na gittiğini öğrendi. Durum kısa süre içinde daha da şüpheli bir hal aldı. Grup, aylardır ailesiyle hiçbir temas kurmayan Marhava öğrencisi Yoshihara'nın babasından bir yardım talebi aldı. Kızın kaybolması Redfield'ın şüphelerine doğrular nitelikteydi ve Marhava Okulu'ndaki sır perdesini aralamak için yeni bir adımdı. Daha fazla beklemek istemeyen Redfield ve ekibi, Garcia'nın itirazlarına rağmen akademiyi ziyaret etmeye karar verdiler. Fakat artık çok geçti. Okul tamamen kaosa sürüklenmiş, kampüsün dört bir yanı zombilerle sarılmıştı. Nevens ve Mera yaratıkları temizlemek için harekete geçerken Redfield hayatta kalan tek kişiyi buldu. Ricky Tozawa. Redfield ve Ricky, Profesör Wright'ı kurtarmak için hasta odasına yöneldiler. Ancak ulaştıklarında Wright'ın çoktan zombiye dönüşmüş olduğunu gördüler ve onu öldürmek zorunda kaldılar. Ardından bir mektup buldular. Bu mektup Garcia'dan Profesör Wright'a gönderilmişti. Mektupta yeraltı bakım tünellerinden geçilerek bir tahliye helikopterine ulaşılabileceği yazıyordu. Redfield, Ricky'yi Nevens ile birlikte güvenli bölgeye götürdü. Ancak Mera saldırının faili olduğundan şüphelenilen, mutasyona uğramış Bindi Bergara'yı yakalamakta ısrar ederek onlara katılmadı. Redfield şu an için Bergara'yı yenemeyeceklerini ve geri çekilmesi gerektiğini söylemesine rağmen Mera emre karşı gelerek telsizini devre dışı bıraktı ve Bergara ile tek başına savaşmaya başladı. Redfield ve Ricky yeraltı tünellerine yöneldiler. Burada mutasyona uğrayan Nanan Yoshihara ile karşılaştılar. Bu kız daha önce Redfield ve ekibinden yardım isteyen aşçının kızıydı. Redfield ateş açtığında C virüs gazı tetiklendi ve mücadele daha da zorlaştı. Ricky tesisin havalandırma sistemini devreye soktuğunda Redfield, Yoshihara'yı yok etti. Kısa süre sonra Redfield, Mera ve Nevens'la tekrar buluştu. Hayatta kalanlarla helikoptere ulaşmayı başardılar. Fakat tam bu sırada Bergara yeniden saldırıya geçti. Redfield ve ekibi zorlu bir çarpışmanın ardından mutasyona uğramış öğrenciyi yok ettiler. Ancak bu zafer büyük bir kayıpla gölgelendi. Mera, Nevens'ı korumak için kendini feda etmişti. Redfield dehşet içinde Mera'nın Nevens'ın kollarında son nefesini verişine tanıklık etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra ise takviye birlikleri okula ulaşmadan önce helikopterle ayrıldılar. 24 Aralık 2012'de Redfield, Nevens ve Ben Earhart, Carl Alfonso, Finn McQuarrie ve Andy Walker'dan oluşan bir ekiple birlikte Doğu Avrupa'daki Edonya'ya gönderildi. Bölge iç savaşın ortasında kaosa sürüklenmiş ve isyancılara Javo adı verilen yeni bir biyolojik silah türü verilmişti. Operasyon başlamadan önce saldırı planlarını tartışan ekip moral konuşması yaptı. Redfield, grubun en genç üyesi olan Finn'e cesaret verici sözler söyleyerek onun özgüvenini pekiştirdi. Ardından ekip ilerlemeye başladı. Fakat çok geçmeden ağır silahlı bir Javo birliği tarafından pusuya düşürüldüler. Çatışma sırasında zırhlı personel taşıyıcıları yok edildi ve durum hızla kontrolden çıktı. Kaosun ortasında devasa bir ogroman savaş alanına salındı. Redfield ve Nevens enfekte yaratıklarla mücadele
ederken Finn kalan APC'nin ateş gücünü kullanarak dev canavarı yaralamayı başardı. Bu darbe Ogroman'ı geri çekilmeye zorlamış ve ekibe nefes alacak kısa bir süre kazandırmıştı. Çatışmanın ardından Redfield ekibini Edonia Belediye binasına yönlendirdi. Yolda iki bölgeyi belediye binasına bağlayan köprünün ortasında yaralı bir BSA üyesiyle karşılaştılar. Bu sırada bir Javo birliği pusudan saldırıya geçti. Redfield, Nivans'ın sağladığı koruma ateşi sayesinde Finn'in yardımıyla yaralı askeri kurtarmayı başardı. Köprüyü geçtikten sonra Redfield, yaklaşan Javo grubunu durdurmak için Finn'e köprüyü havaya uçurmasını emretti. Bu sayede ekibin güvenliği sağlandı. Çok geçmeden Redfield ve takımı Claire'ın daha önceki anlattıklarından bildiği iki kişiyle karşılaştı. Sherry Birkin ve onu korumakla görevlendirilmiş paralı asker Jake Müller. Tanışma uzun sürmeden devasa bir Ogroman saldırıya geçti. Redfield ve ekibi Jake ve Sherry ile güçlerini birleştirerek yaratıkları alt etmeyi başardı. Ardından Jake ve Sherry'yi hedeflerine ulaştırmak üzere bir helikopter gönderildi. Ayrılmadan önce Redfield, Jake'in tanıdık geldiğini ve daha önce karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Jake ise bu soruya olumsuz yanıt verdi. Sonunda Redfield ve ekibi belediye binasına vardıklarında çok sayıda yaratık ile karşı karşıya kaldılar. Mücadelenin sonunda ise karşılarına kendisini Ada Wong diye tanıtan mavi elbiseli gizemli bir kadın çıktı. Ada Wong, Javo dahil tüm biyolojik silahların C-virüs kullanılarak üretildiğini ve bu virüsün isyancılara Neo Umbrella adlı bir örgüt tarafından sağlandığını açıkladı. Redfield kadının sözlerinden şüphe duysa da onu binadan çıkarmayı kabul etti. Fakat bu ustaca hazırlanmış bir tuzaktı. Ada, Redfield ve Nivans'ı grubun geri kalanından ayırarak Andy, Carl, ben ve Finn'i bir odaya kapattı. Ardından fırlattığı bir iğne bombası ile onları C virüsüne maruz bıraktı. Redfield ve Nivans çaresizlik içinde takım arkadaşlarının gözlerinin önünde yaratığa dönüşmesine tanıklık etmek zorunda kaldı. Çok geçmeden yaratıklar saldırıya geçti. Redfield mutasyona uğrayan Finn'in saldırısıyla bayıldı. Nivans onu güçlükle güvenli bir yere sürükledi. Bir süre sonra BSAA destek birlikleri bölgeye ulaştı. İkiliyi kurtardılar ve Redfield bilincini yitirirken mutasyona uğramış eski yoldaşları orada öldürülmek zorunda kaldı. Redfield ağır bir travmanın ardından tedavi edilmek üzere yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Redfield hastanede bilincini geri kazandığında ağır bir travma sonrası amnezi geçiriyor, kim olduğunu ya da başına neler geldiğini hatırlamıyordu. Ancak içindeki suçluluk duygusu öylesine derindi ki kendine gelmeden önce hastaneden kaçtı. Takip eden 6 ay boyunca acısını bastırma umuduyla alkol ve öfkeye sığındı. Asabi, kavgacı ve şiddete meyilli bir sarhoşa dönüştü. Doğu Avrupa'da bir otelde kalıyor, sık sık aynı bara gidiyordu. Barın barmeni ve müşterileri ona başıboş köpek lakabını takmış, hatta barın en kötü müşterisi olarak anılmaya başlamıştı. Geçimini sağlamak için zaman zaman korumalık yapan Redfield bu parayla kirasını ve bar masraflarını ödüyordu. Ancak bu sırada Nivans ve BSAA onu bulup geri getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyordu. Haziran 2013'te Pierce Nivans artık eski halinin gölgesine dönüşmüş olan Redfield'ı sık sık uğradığı barda buldu. Barmen ondan çıkmasını istediğinde gidecek hiçbir yeri olmadığını söylemekten başka bir şey yapamamıştı. Barmen'e yardım etmek isteyen bir müşteri ya da koruma araya girdiğinde Redfield öfkesine yenildi. Adamı darp etmeye kalktı ve neredeyse şişeyle vuracaktı ki Nivans müdahale ederek olayı durdurdu. Nivans, Redfield'ın düştüğü halden duyduğu tiksintiyi dile getirdi ve ona geçmişiyle yüzleşmesini söyledi. Ona ölen yoldaşlarının fotoğraflarını ve Edonia'da yaşanan trajediyi gösterdi. Fakat bu bile Redfield'ı derinden sarsmaya yetmemişti. Ancak Nivans'ın ceketindeki BSAA logosunu fark ettiğinde barın tüm müşterilerinin gizli BSAA ajanları olduğu ortaya çıktı. Bu noktada Nivans, Redfield'ı bu durumdan çıkaracaklarını ve ne pahasına olursa olsun onu yeniden göreve götüreceklerini söyledi. Böylece Redfield, Lanshiang olayının içine sürüklenecek yolculuğunun ilk adımını atmış oldu. Her şeyi hala tam olarak hatırlayamasa da Redfield göreve dönmeyi kabul etti ve kısa süre içinde Çin'in Lanshiang şehrindeki Waiyip bölgesine gönderildi. Burası Neo Umbrella'nın yeni bir biyoterör saldırısının ortasındaydı. Görev birkaç Birleşmiş Milletler üyesinin rehin tutulduğu Macha Ası Kod adlı binaya baskın düzenlemekti. Alfa takımı caddelerden geçerken Edonia'da karşılaştıklarıyla aynı türden Javolarla karşılaştı. Çatılardan Macha Ası'na yaklaşan Redfield ve ekibi üzerlerine gelen enfekteleri birer birer etkisiz hale getirdi. Binaya girdiklerinde rehineleri kurtarmayı başardılar. Ancak durum kritikleştiğinde Redfield ve Nivans'ın kıl payı kurtulmasıyla BSAA karargahı binanın bulunduğu bölgeye hava saldırısı emri verdi. Bu esnada Redfield bir grup yaratık gördüğünde Edonia'daki
korkunç anıları hatırlamaya başladı. Adamlarının ölümleri gözünün önünde canlanmıştı ve bu felaketin sorumlusu olarak gördüğü Ada'dan intikam almaya yemin etti. Kısa süre sonra bir BSAA askerinin görünmez bir yaratık tarafından saldırıya uğramasıyla Redfield, yaratığı kovalamaya ve onu ortadan kaldırmaya karar verdi. Kısa süre sonra Redfield ve ekibi Edonya'dan beri kayıp olan Jake Müller ve Sherry Birkin ile karşılaştı. İkili onları Java sürülerinden korumuştu. Nivens, Jake ve Sherry'e birlikte hareket etmelerini söylediğinde Redfield soğukkanlılığını koruyarak görevlerini hatırlattı ve yollarını ayırmaya karar verdi. Alfa takımı Vaiyip'in Poizavan bölgesindeki karanlık gecekondu mahallelerinden ilerlerken görünmezlik yeteneğine sahip devasa bir yılan olan Illuzia tarafından pusuya düşürüldü. Bu korkunç yaratık askerleri tek tek avlayarak vahşice öldürdü ve geriye yalnızca Nivens, Marco ve Redfield kaldı. Redfield kalan adamlarının yardımıyla binanın elektrik sistemini devreye soktu ve yaratığı elektrik akımıyla kızartarak yok etmeyi başardı. Ancak tehlike bitmemişti. Ada bir kez daha ortaya çıkarak Marco'yu C virüs içeren bir okla vurdu ve hızla ortadan kayboldu. Talihsiz asker kısa süre içinde uçuşan küçük sineklerin birleşerek oluşturduğu garip bir yaratığa dönüştü. Redfield ve Nivens onu öldürmek zorunda kaldılar. Kısa süren bir çatışmanın ardından Redfield ve Nivens, Vaiyip Nehri yakınlarında bir helikopterin pusuya düşürmesiyle zor anlar yaşadılar. Ancak ikili hızlı bir hamleyle zırhlı aracı imha etmeyi başardı. Ada'nın bir depoya sığındığını gören Redfield ve Nivens, Leon Kennedy ile Helena Harper'ın da aynı yere girdiğinden habersizdi. Ada'nın peşindeydiler. Depoda Ada'yı köşeye sıkıştırmayı başardıklarında Kennedy tam zamanında yetişti ve Redfield'ın tetiği çekmesini engelledi. Bu durum iki eski dost arasında kısa ama gergin bir kavgaya, ardından da birbirlerine silah doğrultmalarına yol açtı. Kennedy, Redfield'a Ada'nın önemli bir tanık olduğunu ve onu canlı olarak almaları gerektiğini söylerken, Redfield öfkeyle kadının tüm felaketlerin ardındaki kişi olduğunu söyledi. Kennedy ise asıl suçlunun ulusal güvenlik danışmanı Derek Simmons olduğunu dile getirdi. Redfield, Ada yüzünden bütün ekibini kaybettiğini acı bir sesle söylerken, Kennedy ise Simmons'ın yüzünden başkan da dahil 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Buna rağmen Neo Umbrella ile bağını bilmesine karşın Ada'yı savunmaya kararlıydı. Çatışmanın ortasında Ada, flash bombası kullanarak dikkat dağıttı ve 4 kişilik grubun arasından kaçmayı başardı. Redfield ve Nivens hemen peşine düşerken Kennedy önlerini kesti ve Redfield'a aynı şeyi istediklerini söyledi. O an Redfield intikam hırsıyla körleştiğini fark etmişti. Derin bir nefes aldı ve öfkesini bir kenara bırakarak artık intikam değil adalet için savaşacağını söyledi. Ada'yı durdurmayı kendi görevi sayarken Simmons'la ilgilenme sorumluluğunu Kennedy ve Helena'ya bıraktı. Redfield ve Nivens taretle donatılmış bir jipe binerek Ada'nın izini sürüp rıhtıma ulaştılar. Ada Wong bir yük gemisine binmişti. İkili de peşinden girip onu köşeye sıkıştırmayı başardı. Ada burada planın özünü itiraf etti. C virüsü tüm dünyaya yayarak Raccoon City'de yaşanan felaketi küresel ölçekte yeniden yaratmak istiyordu. Ancak sözleri daha bitmeden Simmons'ın adamlarından biri helikopterle geldi ve onu göğsünden vurarak öldürdü. Ada yere yığıldığında geride içinde güçlendirilmiş bir C virüs türü barındıran bir şırınga çantası bırakmıştı. Redfield ve Nivens kısa süre sonra yakınlardaki bir geminin ana karaya doğru fırlatılmak üzere hazırlanmış gaz formundaki C virüsle dolu havadan patlatmalı füzeler taşıdığını öğrendiler. Zaman daralıyordu. İkili bir jet ele geçirerek yük gemisine saldırı düzenledi. Ancak tüm çabalarına rağmen fırlatma sistemini durduramadılar. Füze ateşlendi ve kısa süre içinde Tachi şehrinin büyük bölümü enfekte oldu. Binlerce insan bir anda zombiye dönüştü. Bu felaketin ardından Kennedy, Redfield'la iletişime geçti ve ondan Jake ile Sherry'yi Neo Umbrella'nın denizaltı tesisinde tutulan hapishaneden kurtarmasını istedi. Görüşme sırasında Redfield, Jake'in sadece C virüsüne karşı doğal antikorlara sahip olmadığını, aynı zamanda Albert Wesker'ın oğlu olduğunu öğrendiğinde derin bir şaşkınlık yaşamıştı. Redfield vakit kaybetmeden tesise yöneldi. Jake ve Sherry'yi başarıyla kurtardı ancak buluşma sırasında gerilim yüksekti. Redfield, Jake'e babasını öldüren kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Bu sözler üzerine Jake silahını kaldırdı. O anda Redfield, Jake'e kendisini vurma hakkı olduğunu söyledi. Fakat Jake tetiği çekmemişti. Soğukkanlı bir kararlılıkla silahını indirdi ve Redfield'a kendi aralarında şu anki sorunlardan daha büyük sorunları olduğunu söyledi. Ancak kaçış sırasında en tehlikeli biyolojik silah Haos, devasa kozasından çıkarak serbest kaldı. Bu yaratık C virüsünü tüm dünyaya yaymak için tasarlanmıştı. Jake ve Sherry kaçmayı başarmıştı. Fakat Redfield ve Nivens insanlığın güvenliği için geride kalıp
Haos'la savaşmayı seçtiler. Çatışma kısa sürede tesisi yerle bir etti. Haos'un saldırıları yapıyı ağır biçimde sarsmıştı ve Redfield'ı yakalayarak etkisiz hale getirmişti. Nivens, Haos'un saldırısıyla duvara savruldu ve sağ koluna orada bulunan demirler girdi. Aldığı yaraya rağmen Redfield'ı kurtarmanın başka bir yolu olmadığını anlamıştı. Daha önce ele geçirdikleri C virüs örneğini kendine enjekte ederek dönüşüm geçirdi ve elektrik patlamaları üretme yeteneği kazandı. Bu sırada tamamen olgunlaşan Haos, kozasından çıkarak iki ajana tekrar saldırdı. Yaratığın boyutunun küçülmesi ve zırhının zayıflaması, Nivens'ın elektrik saldırılarını doğrudan hedefe yönlendirmesine olanak tanımıştı. Redfield'da savaş bıçağını kuşanarak yaratığın savunmasız noktalarına art arda darbeler indirdi. Haos son bir hamleyle Nivens'ı öldürmeye kalkmıştı. Ancak Redfield onu son anda kurtardı. İkili tüm güçlerini birleştirerek yaratığın kalan organlarını yok etti ve Haos'u ortadan kaldırdı. Redfield kaçış kapsüllerine doğru ilerlerken Nivens'a defalarca iyi olacağını, birlikte buradan çıkacaklarını söyledi. Ancak Nivens vücudundaki mutasyonun hızla ilerlediğini ve kontrolünü tamamen kaybedeceğini anlamıştı. Fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Son bir kararla Redfield'ı tek başına bir kaçış kapsülüne kilitleyip fırlattı. Kendisi ise tesiste kalmayı ve orada ölerek felaketin yayılmasını önlemeyi seçti. Redfield kapsülün içinde suya dalarken Haos bir kez daha saldırıya geçti. Ancak suyun içindeki elektrik akımı hem yaratığı hem de tesisin enerji sistemini etkiledi. Haos elektrik çarpması sonucu tamamen öldü. Hemen ardından Nivens'ın kolundan yayılan son bir elektrik patlamasıyla tesis tamamen yok oldu. Redfield bu patlamadan saniyeler önce kurtulmayı başardı ve ertesi sabah BSAA ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Lanshiang olayının ardından Redfield, BSAA'de saha yüzbaşı olarak görevine devam etti. Emekli olmak yerine Nivens'ın fedakarlığını onurlandırmaya karar vermişti. Bir süre sonra eskiden sıkça gittiği bara yeniden uğradı. Bu kez geçmişini hatırlıyor ve artık içkiye sığınmıyordu. Yemek yediği sırada bir BSAA askeri yanına gelip karargâhtan yeni emirler geldiğini bildirdi. Redfield sessizce ayağa kalktı. Bardağını bir kenara bıraktı ve biyoterörizme karşı vereceği bir sonraki mücadeleye doğru yola çıktı. Lanshiang olaylarından bir yıl sonra 2014'te Redfield yeniden aktif göreve döndü. O sıralar Mojave çölünün BSAA ekibiyle birlikte bir operasyon yürütüyordu. Tam bu sırada kız kardeşi Claire'den yardım çağrısı aldı. Ancak görev bölgesinden ayrılamayacağı için bizzat müdahale edemedi. Bunun üzerine Claire'e destek olması için Parker Luciani'nin komutasındaki bir ekibi Sonido de Tortuga adasına gönderdi. Lanshiang olaylarının ardından Redfield, Meksika hükümeti tarafından aranan ünlü silah satıcısı Glenn Arias'a yönelik bir operasyonu yönetmekle görevlendirildi. Görevin amacı Arias'ı yakalamak ve onun izini sürerken ortadan kaybolan BSAA operatörü Katie White ile oğlu Zack'i kurtarmaktı. Redfield ve ekibi Querétaro'da bulunan terk edilmiş bir malikaneye ulaştıklarında içeride sessizliğin ardına gizlenmiş bir kabusla karşılaştılar. Bir anda Zack dahil sayısız zombi tarafından pusuya düşürüldüler. Redfield çatışma sırasında ısırılan bir askerin mutasyona uğradığına tanık oldu. Durumun kontrolden çıktığını fark eden ekip geri çekilmek zorunda kaldı. Redfield kaçış sırasında malikanenin ikinci katındaki bir pencereden atlayarak kendini dışarı attı. Ancak düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Tam o sırada karşısında Glenn Arias belirdi. Arias Redfield'ı hızla silahsızlandırdı ve göğüs göğüse dövüşte üstünlük sağladı. Ardından Redfield'a zombiye dönüşmüş olan Katie White'ı gösterdi. Kadın Glenn ve adamlarından kaçarken Redfield'a saldırdı. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan bir BSAA birliği Redfield'ı kurtarmayı başardı. Ancak operasyon ağır kayıplarla sonuçlanmıştı. Yıkımın ortasında Redfield, Arias'tan intikam alacağına dair yemin etti. Bu kararlılık onu kısa süre içinde New York'a götürdü. Burada aynı virüsün yol açtığı bir salgından Rebecca Chambers'ı kurtardı. Chambers bu yeni virüsün Los Illuminados tarafından kullanılan plaga parazitine benzer özellikler taşıdığını açıkladı. Bunun üzerine Redfield, Chambers'ı yanına alarak birlikte Colorado'ya Leon Kennedy ile buluşmak üzere yola çıktı. Redfield yardım istemek için sarhoş ve umutsuz bir halde olan Kennedy ile bir araya geldi. İkili arasında gergin bir tartışma yaşanmıştı. Ancak Rebecca Chambers araya girerek Kennedy'yi sakinleştirdi ve Los Illuminados hakkında bildiklerini paylaşması için Kennedy'yi ikna etti. O esnada Kennedy'nin birliğini ele veren Patricio ortaya çıktı ve Redfield ile Kennedy tarafından sorguya çekildi. Fakat sorgu yarıda kesildi. Maria Gomez ve Diego Gomez saldırıya geçmişti. Kaosun ortasında Chambers kaçırıldı. Patricio ise ölümcül şekilde yaralandı. Son nefesini vermeden önce Kennedy'ye ailesini korumasını söyleyerek hayatını kaybetti. Yeni tehdit yalnızca New York halkının
değil, Chambers'ın da hayatını tehdit ediyordu. Bunun üzerine Kennedy, Arias'ı durdurma görevinde Redfield'a katılmaya karar verdi. Redfield, BSAA müfrezesini New York'a getirerek ekibine 3 net hedef verdi. Virüsün şehirde yayılmasını engellemek, Rebecca Chambers'ı kurtarmak ve Glenn Arias'ı ortadan kaldırmak. Hazırlıkların ardından Redfield ve Kennedy sırasıyla BSAA tarafından sağlanan zırhlı bir araca ve bir Ducati'ye binerek operasyonu başlattılar. İkili Arias'ın planını durdurmak için mücadele ederken virüs yüklü kamyonları birer birer imha ettiler. Ancak çatışma sırasında Damien, Cerberus A adı verilen mutant köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Kennedy motosikletiyle yaratıkları uzaklaştırmayı başarırken Redfield vakit kaybetmeden Arias'ın sığınağına doğru ilerledi. Tesise girdiğinde Redfield, Arias ile doğrudan iletişime geçti. Arias, Chambers'ın gelişmiş bir A virüs türüyle enfekte edildiğini açıklamıştı. Ardından Redfield'a bakarak soğukkanlı bir tavırla işler kontrolden çıkarsa Rebecca'yı öldürebilecek cesarete sahip olup olmadığını sordu. Arias, Redfield'ı durdurmak için laboratuvarın kapılarını açarak üzerine bir zombi ordusu saldı. Ancak bu hamle onun beklediği etkiyi yaratmamıştı. Redfield, olağanüstü nişancılık yeteneği ve yakın dövüş becerileriyle enfekte sürüsünü birer birer yok etti. Kennedy yetişmeden önce tüm zombileri temizlemişti. Ardından Chambers'ın tutulduğu laboratuvara ilerledi. İçeride 2 paralı askeri sessizce etkisiz hale getirdi. Ancak kısa süre sonra Diego ile karşı karşıya kalmıştı. Devasa yapılı Diego, Redfield'a 2 ağır darbe indirerek onu yere serdi. Fakat Redfield son çare olarak kullandığı bir alev bombasıyla yaratığı ateşe verdi ve üstünlüğü ele geçirdi. Mücadeleden yaralı ama kararlı bir şekilde çıkan Redfield, elindeki silahı laboratuvardaki doktora doğrultarak aşıyı nerede sakladığını sormasıyla doktor korku içinde aşının yerini tarif etti. Bilmesi gereken her şeyi öğrenen Redfield, Rebecca Chambers'ı bulup onu kollarında taşıyarak çatıya çıktı. Ancak Arias güvenlik kameralarından onun ilerleyişini izliyor ve her adımını planlıyordu. Redfield çatıya ulaştığında Arias aniden ortaya çıktı. İkisi de aynı anda silahlarına davrandı ve birbirlerine saldırdılar. Fakat her iki taraf da siper almıştı. Hiçbir kurşun hedefini bulamamıştı. Bunun üzerine Redfield siperinden çıkarak Arias'a saldırdı ve 2 adam hem göğüs göğüse hem de silahlı çatışmanın iç içe geçtiği ölümcül bir mücadeleye girişti. Cam çatının üzerinde süren mücadele giderek tehlikeli bir hal almıştı. Her iki tarafta üstünlük kuramıyor, savaş alanı adeta bir çıkmaza dönüşüyordu. Ancak Redfield kararlılığını koruyarak bir fırsat yakaladı. Ustaca uyguladığı bir atış sayesinde Arias'ı devirdi. Cam tavan kırıldığında Arias aşağı düştü ve kaçınılmaz ölümünü karşıladı. Mücadele sona erdiğinde Redfield, Rebecca Chambers'la yeniden bir araya geldi ve birlikte virüse karşı etkili olacak aşıyı bulmak için arayışa koyuldular. Fakat savaş henüz bitmemişti. Diego ölümün eşiğindeki Arias'a yaklaştı ve bu temas beklenmedik bir mutasyonu tetikledi. İkisi birleşerek Tyrant benzeri devasa bir yaratığa dönüştü. Yaratık Redfield'a saldırdı. Daha önce sayısız biyolojik tehditle karşılaşmış olmasına rağmen Redfield bu kez kaçmayı başaramadı. Tam o sırada Leon Kennedy devreye girdi ve yaratığın dikkatini kendi üzerine çekti. Kennedy yaratığın ilk saldırılarını ustalıkla savuşturdu. Ancak karşı koymakta zorlanıyordu. Bir anlık hatasıyla yaratık tarafından yakalandı. Tam o anda BSAA operatörü Nadia isabetli bir atış yaparak yaratığa vurdu ve Kennedy'yi kurtardı. Fakat canavar pes etmemişti. Gözlerini yakındaki helikoptere dikerek saldırıya geçti. Kennedy son bir hamle olarak Ducati motorunu kullanıp yaratığı imha etmeye çalıştı. Ancak bu girişim sadece onu yavaşlatmıştı. Yaratık hala hayattaydı. O esnada Redfield tam zamanında yetişti ve elindeki bomba atarı ateşleyerek bombayı yaratığın kalbine fırlattı. Şiddetli bir patlama meydana geldi ve canavar tamamen yok oldu. Böylece Redfield ve Leon Kennedy bir kez daha insanlığı büyük bir felaketten kurtarmayı başardı. Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Redfield ve geri kalanlar New York'ta aşıyı yaymaya devam ettiler. Şehirde yeni enfekte olan vatandaşlara hızla müdahale ederek onları iyileştirdiler. Yoğun bir mücadelenin ardından düzen yeniden sağlandı. Kaos yerini sakinliğe bıraktı. Sonunda ekip üyeleri başardıklarının farkında olarak birbirlerine gülümsediler. New York'taki biyoterör saldırısı şehrin büyük bir kısmının kurtarılmasıyla sona erdi ve insanlık bir kez daha felaketin eşiğinden dönmüş oldu. New York'taki biyoterör saldırısından bir yıl sonra BSAA San Francisco'da ortaya çıkan gizemli enfeksiyon vakalarına dair istihbarat elde etti. Bu vakalarda kurbanlar enfeksiyonu başkalarına bulaştırmadan önce ölüyorlardı. Redfield, San Francisco Polis Departmanı ile yürütülen ortak bir soruşturma kapsamında 6 yıllık rehabilitasyon sürecinden yeni çıkan eski ortağı Jill Valentine ile yeniden çalıştı.
çalışmaya başladı. Kısa süre sonra Valentine'a destek birimlerini beklemesi emredilmesine rağmen tek başına girdiği ve iletişiminin kesildiği bir eve düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldılar. Redfield bir SWAT ekibiyle birlikte eve girdiğinde Valentine'ı kanlar içinde buldu. Redfield onun aceleci davranışını eleştirerek pervasız olduğunu söyledi. Ancak Valentine hayatta kalma şanslarının her geçen saniye azaldığını düşünüyordu. Operasyonun sonunda ev tamamen temizlendi ve cesetler detaylı inceleme için laboratuvara gönderildi. Redfield, Rebecca Chambers'ı ziyaret ederek durumu aktardı. Kurbanların vücutlarında ısırık izine rastlanmamış, tükürük veya hava yoluyla bulaşmayan, gelişmiş bir T virüsü içeren iğne delikleri tespit edilmişti. Redfield, son zamanlarda giderek daha fazla asilik yapan Valentine'ın davranışlarını Chambers'a anlattı. Chambers, bunun Wesker'ın kontrolü altındayken işlediği suçların kefaretine ödeme isteğinden doğan bir suçluluk duygusunun dışa vurumu olduğunu düşünüyordu. Daha sonra Redfield, Jill'i bir atış poligonunda ziyaret etti. Onun giderek artan gerginliği nedeniyle davadan alınmasını önerdi. Ancak Jill bunu kesin bir dille reddetti. Biyoterörizmle mücadele sürerken Redfield, Jill'i savaşın içinde kendini kaybetmediği sürece bu hissizliğin ruhunu tamamen ele geçirmesine izin vermemesi konusunda uyardı. Ancak Valentine her gün masum insanların biyolojik silah deneylerinde kullanıldığını hatırlatarak artık geri adım atmayacağını söyledi. Redfield daha fazla konuşamadan Jill görevine geri döndü. Kısa bir süre sonra Claire Redfield onlara ulaştı ve kıyıya vuran parçalanmış bir orkadan alınmış numunelerde T virüsüne rastlandığını bildirdi. Ayrıca Alcatraz adası civarında kaybolan balinaların da aynı dönemde görüldüğünü aktardı. Chambers, kurbanların tamamının ölmeden kısa süre önce Alcatraz'ı ziyaret ettiğini keşfetmişti. Bu ipuçlarını takip eden Redfield, Valentine ve Chambers daha fazla araştırma yapmak için adaya gitmeye karar verdiler. Tekne yolculuğu sırasında Chambers, sahip oldukları verilerle mevcut türlere benzer bir aşı geliştirme ihtimalinden bahsetti. Bu fikir Redfield'ı oldukça umutlandırmıştı. Ancak üçlü San Francisco'daki seri cinayetlerin arkasındaki beyin tarafından izlendiklerinden habersizdi ve turist kılığında ilerlemeye devam ettiler. Adadaki turistler bir anda enfekte olmaya başlayınca büyük bir panik meydana geldi. Kaosun ortasında Valentine, Redfield kardeşlerden ayrı düştü. Böylece hayatta kalan sadece 3 kişi kalmıştı. Valentine ve Redfield kardeşler. Redfield, Valentine'le iletişim kurmaya çalışmıştı ancak sinyallerin bozulduğunu fark etti. Kısa süre sonra bir arabanın içinde saklanan Tony Davis adında bir başka kurtulanla karşılaştılar. Davis, Claire'ın TerraSave üyesi olduğunu öğrenince Harvardville Havalimanı salgınının arkasında TerraSave'in olduğunu iddia etti. Buna rağmen hayatta kalanları arama çalışmalarına onlarla birlikte devam etti. Ancak grup kısa süre içinde enfekteler tarafından pusuya düşürüldü. Saldırı sırasında Davis yaralandı ve Claire onun yaralarına ilk müdahaleyi yaptı. Redfield, şaşkınlık içindeki Davis'e kimseyi ayırmadan herkes için savaştıklarını ve kimseyi geride bırakmadıklarını söyledi. Tam bu sırada aniden sinekler tarafından vuruldular ve bilinçlerini kaybettiler. Uyandıklarında kendilerini karanlık bir tesiste soğuk metal hücrelerin içinde tutsak olarak buldular. Redfield, kız kardeşi Claire ve Tony Davis'le yan yana hücrelerde tutuluyordu. Bir süre sonra vücutlarında virüs belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bu sırada Leon Kennedy ve Jill Valentine onlara ulaşmıştı. Ayrıca Tony Davis'in aslında askeri bilgileri sızdırdığı için aranan bir robotik mühendisi Dr. Antonio Taylor olduğunu öğrendiler. Soruşturma derinleştikçe bu planın arkasında eski paralı asker Dylan Blake ile Arias'ın eski asistanı Maria Gomez'in bulunduğu ortaya çıktı. Gomez'in Arias ile doğrudan bağlantılı olduğu ve BSA ile TerraSave gibi biyoterör olaylarından kazanç sağlayan tüm kuruluşları cezalandırmak istediğini açıkladı. Dylan, Mosquito Drone adını verdiği küçük insansız hava araçlarını dünya geneline yaymayı planlıyordu. Bu sayede kimin enfekte olacağını kontrol ederek geçmişteki hataları temizleyeceğini iddia ediyordu. Amacını anlatırken Redfield'la alay etti. Her görevinde insanların ölmesine neden olduğunu, bunun da onun omuzlarında taşımak zorunda olduğu bir bedel olduğunu söyledi. Dylan daha sonra Valentine'ı Claire'ı öldürmeye veya Taylor'ın ölümüne göz yummaya zorladı. Jill tereddüt ettiğinde Dylan soğukkanlı bir şekilde Taylor'ı vurdu. Claire panik içinde kanamayı durdurmaya çalışırken Taylor son nefesini vermeden önce Redfield dünyanın çürümüş bir yer haline geldiğini, onu yok etmenin kolay ama doğru olanı yapmanın zor olduğunu söyledi. Ölmeden hemen önce ise Claire'e sistemin ağına girmek için kullanabileceği bir kod verdi. Saatlerce süren sinyal kesintisinden sonra Rebecca Chambers sonunda Alcatraz'a ve ekibe ulaştı. Onlara aşı yaparak virüsün etkilerinden kurtardı. Ardından Megalodon ile
ile birleşerek korkunç bir yaratığa dönüşen Dylan Blake'le yüzleşmek üzere cephaneliğe gittiler. 5 farklı silah deposunu patlatmaları yaratığa ciddi bir hasar verememişti. Bunun üzerine Kennedy, Claire ve Chambers'a dronların yayılmasını engelleme görevini verdi. Kendisi ise Redfield ve Valentine ile birlikte mutant yaratığa karşı cephe aldı. Kısa süre içinde bir plazma tüfeği bulan Jill, Redfield ve Kennedy'ye silah tam gücüne ulaşana kadar yaratığı yerinde tutmalarını söyledi. Plan işe yaramıştı. Yaratık dikkatini onlara yöneltti ve silah şarj olduğunda vücudunun alt kısmı koptu. Ancak saldırı onu tamamen durdurmaya yetmemiş ve yeniden saldırarak ekibi ölümün eşiğine getirmişti. Bu sırada Claire ve Chambers küçük insansız hava araçlarını, biyodronları yaratığa yönlendirmeyi başardı. Dronlar aşırı dozda virüs enjekte ederek canavarı zayıflattı. Kaçmaya çalışan yaratık okyanusa doğru ilerledi. Ancak Redfield ve Kennedy sel kapağının zincirlerini kopararak onun boynunu sıkıştırdı. Valentine el bombalarıyla yaratığı son darbeyi indirerek Dylan'ın korkunç formuna son verdi. Operasyonun ardından ekip takviye kuvvetleri gelmeden önce kısa bir süre dinlenip yaşananlar hakkında konuştu. Hayatta kalan siviller tahliye edildi. Chris, Jill'e dönüp onun yeniden eski haline döndüğünü gördüğüne sevindiğini söyledi. Jill de aynı duygularla karşılık verdi. Temmuz 2017'den kısa bir süre önce Blue Umbrella, BSAA'den bir talepte bulunarak Chris Redfield'ın Dolby, Louisiana'daki kritik bir operasyona destek vermesini istedi. Redfield, Umbrella'nın geçmişteki karanlık sicilinden dolayı onlara tam olarak güvenmiyordu. Ancak görevin önemini göz önünde bulundurarak destek vermeyi isteksiz de olsa kabul etti. Görevin amacı Connections adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen Lucas Baker'ı yakalamaktı. Redfield ve ekibi Baker'ın mülküne ulaştıklarında beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Mutasyona uğramış haliyle Evelyn olarak bilinen biyolojik silah evden fırlayarak Ethan Winters'a saldırıyordu. Redfield'ın ekibi Ethan'a destek vererek ona Ramrods mermileriyle donatılmış bir Albert 01 tabancası bıraktı. Ethan bu silah sayesinde yaratığı etkisiz hale getirmeyi başardı. Çatışmanın ardından Redfield, Ethan ve eşi Mia Winters'ın güvenli bir şekilde helikopterle tahliye edilmesini sağladı. Redfield, Lucas'ı takip ederken tuz madeninde kayıp 3 askeri arayan bir birliğe katılarak operasyonu sürdürdü. Kısa süre sonra ilk kayıp askeri bulduğunda Lucas onu pusuya düşürdü. Redfield'ın koluna plastik bir patlayıcı yerleştirdi ve ardından rehineyi öldüren başka bir patlayıcıyı patlattı. Redfield bombayı çıkarmak için geri dönmek yerine Lucas'ın kaçmasına izin vermemek için ilerlemeye karar verdi. Karargah Lucas'ın Connections ile bağlantısını doğruladıktan sonra Redfield diğer 2 operatörü bulmak üzere madenin derinliklerine indi. Keşif sırasında yaratıklarla karşılaştı ve nihayet diğer 2 kayıp operatörü tespit etti. Ancak Lucas kurduğu tuzaklarla ikisini de öldürdü ve Redfield'ın kolundaki bombanın zamanlayıcısını etkinleştirdi. Karargahın desteğiyle Redfield patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için sıvı nitrojen bularak zamanlayıcıyı dondurdu ve bombayı güvenli bir şekilde imha etti. Karargah Redfield'a madenin derinliklerinde yer alan bir kapının arkasını kontrol etmesini önerdi. Redfield içeri girdikten hemen sonra Lucas kapıyı kilitleyip odayı ateşe verdi. Ancak Redfield tuzaktan kurtulmuştu ve Lucas'ın bundan haberi yoktu. Bu sırada Blue Umbrella, Lucas'ın kimliği belirsiz bir alıcıya gönderdiği ve Redfield'ın verileri ele geçirmek üzere olduğunu bildiren bir e-postayı ele geçirdi. Redfield bu veri aktarımının tamamlanmasını engellemek zorunda kalmıştı. Kısa süre sonra Redfield Lucas'a yetişti. Fakat Lucas aniden ona saldırdı ve bıçakla onu yaralamaya çalıştı. Redfield ani bir refleksle ateş açarak Lucas'ı kafasından vurdu. Ancak bu atış Lucas'ın vücudunda bulunan virüsü tetiklemişti ve onu devasa, grotesk bir yaratığa dönüştürdü. Artık geri dönüş yoktu. Redfield'ın onu durdurmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Yoğun bir mücadelenin ardından Redfield, mutasyona uğramış Lucas'ı nihayet öldürmeyi başardı. Ardından veri aktarımını durdurmak için Lucas'ın sabit disklerini kurşun yağmuruna tuttu. Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Redfield, Umbrella'nın karargahına geri çağrıldı. Bilinmeyen bir tarihte Ethan Winters, Redfield'la iletişime geçerek Zoe Baker'ı kurtarma konusunda yardım istedi. Aradan haftalar geçtikten sonra Redfield, Blue Umbrella Birliği'nin Baker malikanesinin önünde kurduğu üsse yapılan destek çağrısına yanıt verdi. Ancak vardığında birliğin tamamen yok edildiğini gördü. Yine de Zoe'nin hayatta olduğunu ve amcası Joe Baker tarafından kurtarıldığını öğrendi. Redfield herkesi bir laboratuvar çadırında topladıktan sonra Ethan'ı arayarak Zoe'nin kurtarıldığını bildirdi. Ardından telefonu Zoe'ye uzattı. Böylece ikisi nihayet yeniden bağlantı kurabilmişti. Zamanla Redfield, Dolby olayının ardından BSAA'ya olan güvenini kaybetmiş ve örgüte
örgüte karşı giderek daha eleştirel bir tutum sergilemişti. Bu durum büyük olasılıkla teşkilatın yaşananları örtbas etmesinden kaynaklanıyordu. Sonraki 3 yılı karargahın izni olmadan ele geçirdiği ve artık kontrolden çıktığı düşünülen BSA'nin seçkin birimi Tazı Kurt ekibinde geçirdi. Chris'in yeni görevi küfü kendi çıkarları için kullanmayı planlayan biyolog ve aynı zamanda bir tarikat lideri olan Miranda'yı durdurmaktı. Ancak Miranda Rosemary Winters'ı hedef alınca bu durum doğrudan Winters ailesini tehlikeye attı. Miranda'nın Mia Winters'ın kimliğine büründüğünü öğrenen Redfield, Ethan'ın büyük bir tehlike içinde olabileceğini fark etti ve Rose'u korumanın her şeyden önemli olduğuna karar verdi. Bu yüzden bir operasyon başlattı ve Winters ailesinin evine baskın düzenledi. Ethan'ın gözleri önünde Mia'yı öldürdü. Ancak onun aslında Miranda olduğunu Ethan'a söylememişti. Ethan'ı bayılttı ve planını gizli tutmaya devam ederek onu götürdü. Miranda saldırıdan sağ kurtulmuş, eskortları öldürmüş ve Rosemary Winters'ı yakındaki bir köye götürmüştü. Bunun üzerine Redfield, Ethan ve Rose'u bulmayı en önemli önceliği haline getirdi. Ethan'ı C bölgesine götüren konvoyu bulduğunda ise hem Ethan hem de Rose çoktan ortadan kaybolmuştu. Köye girdiklerinde Redfield ve ekibi Ethan Winters'a dair izler buldular. Ancak onunla yolları Tazı Kurt ekibinin araştırma üssü kurduğu rezervuarda kesişti. Ethan öldürülen Mia'nın aslında Miranda olduğunu hala bilmediği için karısını öldürdüğünü düşünerek Redfield'a saldırdı. Redfield durumu açıklayamadan önce bir operatör Miranda'nın yerlerini öğrenme ihtimalinden bahsederek Redfield'a buradan gitmemiz lazım dedi. Ethan neler olduğunu anlamak için ısrar etmişti. Fakat Redfield onu susturarak bu konuda uzman olmadığını söyledi. Kısa bir süre sonra mutasyona uğramış dev bir balık kulübeye saldırdı. Redfield Ethan'ı son anda tehlikeden uzaklaştırdı ve ikili bir kez daha birbirinden ayrıldı. Redfield'la Ethan'ın bir sonraki karşılaşması Heisenberg'ün fabrikasında olmuştu. Ethan fabrikanın en alt katına düştükten kısa bir süre sonra patlayıcıları yerleştirme hazırlığında olan Redfield onu etkisiz hale getirdi. Chris, Ethan'a evlerinde vurduğu Mia'nın aslında gerçek Mia olmadığını, Miranda'nın kılık değiştirip Mia'nın görüntüsüne büründüğünü açıkladı. Ancak Ethan'a göre bu pek de inandırıcı değildi ve Redfield'a bu gerçeği neden baştan söylemediğini sordu. Redfield onun bu işe dahil olmak isteyeceğini bildiğini ve bunun tüm görevi riske atacağını düşündüğü için gerçeği gizlediğini söyledi. Ardından Miranda'nın ve yaratıklarının kökenlerini ciddi bir tonda anlatarak olayın boyutunu Ethan'a aktardı. Daha sonra ona asansöre binmesini söyledi. Ethan, Heisenberg'ü durdurmak için fabrikanın içinde Heisenberg'ün silahlı bir aracını ele geçirirken Redfield da fabrikanın dört bir yanına patlayıcıları yerleştirerek operasyonunu tamamladı. Ethan'ın Heisenberg'le mücadelesi sırasında Redfield'ın yerleştirdiği patlayıcılar fabrikanın içinde infilak etti ve içerideki tüm canavarları yok etti. Heisenberg yenildikten sonra Redfield, Ethan'a telsizle ulaştı. Ethan, Heisenberg'i alt ettiğini söyledikten sonra Rose'u Miranda'dan geri alacağına yemin etti. Redfield, Miranda'ya tek başına karşı çıkmaması konusunda Ethan'ı uyarmış ve Tazı Kurt timini beklemesini söylemişti. Fakat Ethan, Redfield'ın uyarılarını dikkate almadı ve Miranda ile yüzleşmeye karar verdi. Bu karşılaşma Ethan için trajik bir sona dönüştü. Miranda, Ethan'ın kalbini sökerek onu öldürdü. Tazı Kurt timinden bir üye Redfield'la iletişime geçerek Ethan'ın öldüğünü bildirdi. Bu haber üzerine Redfield hem kendisinin hem de ekibinin olayı ele alış biçimindeki hatalardan duyduğu öfkeyi dile getirdi ve Ethan'ın ölümünden intikamını almaya yemin etti. Köye geri döndüğünde BSAA birliklerinin bölgeye çoktan ulaştığını fark etti. Hemen adamlarına Miranda'yı öldürmeleri ve Rose'u kurtarmaları emrini verdi. Ardından bir ekip üyesini BSAA'nin faaliyetlerini araştırmaya yönlendirdi. Redfield ve ekibi artık tamamen yıkılmış ve yaratıklar tarafından istila edilmiş köyde Miranda'nın izini sürmeye başladı. Ardından Redfield mantar kökünü yok etmek için harekete geçti ve ekibine tüm biyolojik silahları imha etmeleri emrini verdi. Lobo'nun sağladığı yoğun destek atışı sayesinde hedefe ulaşmayı başardı. Ardından bir N2 bombasını doğrudan mantar köküne fırlattı. Redfield, Miranda'nın laboratuvarına girdiğinde onun Evelyn'in üretilişindeki rolünü ve Spencer ile olan geçmiş bağlantısını tüm detaylarıyla öğrendi. Redfield laboratuvarı araştırırken gerçek Mia'yı da buldu. Onun yine kılık değiştirmiş Miranda olabileceğinden endişelenerek ekip arkadaşından Miranda'nın konumunu doğrulamasını istedi. Miranda'nın hala dışarıda olduğunu öğrenince karşısındakinin gerçekten Mia olduğunu anladı. Mia hemen Ethan ve Rose'un nerede olduğunu sordu. Redfield, Ethan'ın öldüğünü söylemek zorunda kaldı. Fakat Rose'u hala kurtarabileceğine dair söz verdi. Bunun üzerine Mia, Ethan'ın aslında henüz ölmediğini ve Redfield'ın bilmediği bir gerçek olduğunu açıkladı. Mia, Ethan'ın diğer insanlardan çok daha
daha özel bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Detayları öğrenmek istiyorsanız sağ üstte çıkan Ethan'ın hikayesini izleyebilirsiniz. Çevredeki bölgenin güvenli olmaması nedeniyle Redfield, Mia'yı hemen kaçış helikopterine bindirdi. Bu sırada Miranda'nın Rose üzerinde küf ile bir tür tören gerçekleştirmeye hazırlandığını öğrendi. Redfield, çocuğun güvenliği için Ethan'ı bundan uzak tutmaya çalışmıştı. Ancak ölümcül şekilde yaralanmış olan Ethan uyarılarını dinlemedi ve Miranda ile yüzleşti. Şiddetli bir çatışmanın ardından Miranda öldü. Redfield, Ethan'a oradan kaçması için yardım etmeye çalıştı. Fakat Ethan artık vücudunun dayanamayacağını anlamıştı. Bunun yerine Redfield'dan Rose'u koruyacağına ve onu güçlü bir şekilde yetiştireceğine dair söz vermesini istedi. Kaçış aracına dönen Redfield, Rose'u Mia'ya teslim etti. Helikopter güvenli bir mesafeye ulaştığında büyük bir patlama yaşandı. Ethan'ın kendini feda etmesinin acısını Redfield derinden hissetmişti. Helikopterle geri dönerken Redfield, Mia'ya Ethan'ın onları korumak için kendini feda ettiğini acı bir ifadeyle anlattı. Bu sözler helikopterde derin bir sessizlik yarattı. Kısa bir süre sonra Tazı Kurt ekibi üyelerinden biri uçakta bulunan BSAA askerinin cesedini incelediğinde dehşet verici bir gerçeği ortaya çıkardı. BSAA'nın kitle imha biyolojik silahlarıyla mücadele etmesi gereken bir örgüt olmasına rağmen sahaya bir insan değil, biyolojik silah göndermişti. Bunu öğrenmesinin ardından Redfield büyük bir şok yaşadı. Yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye kararlıydı. Hemen helikopterin rotasını değiştirdi ve ekibine doğrudan BSAA'nın Avrupa'daki karargahına gitmeleri emrini verdi. Yıllar boyunca Chris Redfield, Ethan'ı kaybetmenin yarattığı suçluluk ve baskısının ağırlığı altında ezilmişti. Rose'a kendi kızıymış gibi sevgiyle bakıyor, onu her gördüğünde kucaklayarak içindeki eksikliği bir nebze olsun gideriyordu. Rose'un mutant yetenekleri kaygı ve stresle ortaya çıkmaya başladığında Chris öğretmenlerine onun zararsız olduğuna dair güvence vermek zorunda kalmıştı. Bu süreçte Ethan'ın sarı ceketini de Rose'a vererek babasının anısını taşımasına izin vermişti. 2037 yılına gelindiğinde Chris verdiği sözü tutmuş ve Rose'un güçlü bir kalbe sahip olarak yetişmesine yardım etmişti. Charlie Graham ile birlikte olası tehditlere karşı kendini savunabilmesi için temel savaş ve hayatta kalma eğitimleri aldırmışlardı. Chris zamanla Rose'un operasyonlara katılmasını istemişti. Ancak Redfield'ın Tazıkurt timinde yürüttüğü faaliyetleri görünce Rosemary bu isteği reddetmişti. Yine de bilinç diyarındaki zorlu deneyiminin ardından Rose, Chris'in ekibine katılma teklifini kabul etti. Ancak sahip olduğu güçlerin bir kısmını ondan gizli tuttu ve babasının hatırasını kalbinde taşıdığı sessiz bir miras olarak yaşattı. Hayata mola vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.